Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yayına da hoş geldiniz. Benim sebebi şeyden arkadaşlar. Tam genelde yayın vakti ya da yayın içerisinde ezan oluyor muhakkak arkadaşlar. Camiye çok yakın ev. Tam başlayacağım süre bir dakika kala ezan okunmaya başlayınca dedim ki bitireyim bari öyle başlayayım dedim. Ondan geciktim, kusura bakmayın. Evet, Yiğit, hoş geldin dostum. Abi bana yardım eder misin? Oyuna yeni başladım. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen söyleyin, canlı yayına katılacağım. Yani dostum sana şunu söyleyebilirim. Benim oynatma listelerim var ipuçlarıyla alakalı. Sana tavsiyem oradaki videoları sırayla izlersen zaten oyunun nasıl şey olduğunu gösteriyor. Yani tarif ediyor. Burada yayınlara da gelip kafana takılan şeyleri de sorabilirsiniz. Şey değil. Ben dediğim gibi elimden geldiğince yayınlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim Yiğit yönlendirmen için de. Hoş geldin. Caner hoş geldin. Evet Yiğit sen de hoş geldin tekrardan. Ee, bakayım Furkan. Yok Furkan onu şey yapmayayım. Gerek yok. Pozitif evet. Hoş geldin pozitif 9485. Normalde arkadaşlar Ahmet hocamla gündüz görüşmüştük. Kendisi bir yayın açmayı düşünüyordu. Hatta dedim ki ben analizle alakalı belki takipçilerim detaylı analiz isterler diye dedim ben bir ayrı yayın yapmayı düşünüyorum. İstersen zamanı planlayalım diye şey yaptım. O da tamam dedi. Ben o zaman sen 9.30'da açacaksan erkenden açayım dedi. Ben de onu bekledim açıkçası. Ona göre randevu oluşturdum ama maalesef Ahmet Hocam herhalde bir yarım saat önce falan yayın açmış. Yani bunu belirteyim. Ben genelde saygı duyuyorum arkadaşlar hani şey olanlara ama bu konuda anlaştığımızı belirtmek istiyorum ki çünkü aklınıza başka bir şey gelsin istemem. Kendisiyle anlaştık. 9.30'da ben yayına girecektim. Bu şekilde konuşmuştuk. Kendisi de hatta yayına beni davetçi olarak alacaktı ama e, herhalde işi çıktı anladığım kadarıyla bilemiyorum. Yani kendi kanalı saygı duyuyorum. Ama ben bunu kendi açımdan şey yapmak istedim. Çünkü yani kimsenin aklına bir şey gelsin istemem. Çünkü bu kanaldaki etkinliklerin diğer kanaldaki etkinlikleri şey yapmaması için hani olumsuz etkilememesi için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Çünkü mecrada yayıncı sayısı az. Bunun geliştirmesi açısından mümkün olduğu kadar çakışmamaya özen gösteriyorum. Ama bunda benim kusurumun olmadığını bilin. Hani bunu belirtmek istedim. Hoş geldin Uğur. Ha bana masyon lazım. Bana ev alır mısın? Dostum maalesef ben de alamıyorum şu an. Dediğim gibi e, şu an ben de zaten çok şey durumdayım. Sıfır ve şey. Abi dayanamadım. Bugünkü Puyol paketine 900 DB attım. Matsuyama Rival Okocha Taçabana çıktı. İyi mi? Yani dostum şöyle diyeyim bak sana tavsiyem bir yere transfer atmadan benim videolarıma biraz bakmanı tavsiye ederim. Çünkü şöyle diyeyim takım kurma konusundaki şey şu belli metalara göre takım kurman gerekiyor. Takımları sinerji oluşturman gerekiyor arada. Eğer bu sinerji oluşturamazsan e, eksik kalır dostum. Yani onu demek istiyorum. Hani ondan dolayı diyorum ki hani şey yapmadan önce o soru cevaplar var. Hiddenleri açıkladığım, işleyişi açıkladığım, her ay yaptığım meta tier listler var. Eğer bunlara bakabilirsen şey yapmış olursun dostum. Doğru yere transfer yapmış olursun. Şimdi bu transferde bulmuş olduğun 4 oyuncunun iki tanesi kulüp metasına ait, iki tanesi Asya metasına ait. Yani dördünü aynı anda kullanamazsın öyle söyleyeyim. Hoş bulduk. O koca sanki kötü gibi Hakan diyor. Analize geleceğiz Uğur Hocam. Ben açıkçası genel itibariyle şöyle düşünüyorum. Bu transferde gelen kartlar fena değil arkadaşlar. Geleceğim bunun sebebine. Dediğim gibi şu an için özellikle kulüp metasını güçlendirmeye yönelik adımlar var ve giderek kulüp metası diğer metaların önüne geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Ee, o Caner bu konuda haklısın. Yani orta saha oyuncuya şutör yakışmıyor demişsin. Evet. Yani en azından bir şey olarak çift yönlü range enhance olsa en azından içeri girme şansı olurdu. Hani buna geleceğiz sırayla. Yani ama genel itibariyle bakıldığında anniversary kartlarına göre hani biraz daha dengeli kartlar gelmiş gibi arkadaşlar. Hani ondan dolayı ben şey yaptım. Şimdi öncelikli olarak hani oyun canlı yayınlardaki sistematiği biliyorsunuz. Biraz
oyun hakkındaki haberlerden bahsedeyim. Sonrasında analize geçelim isterseniz. Sonrasında zaten site üzerinden karşılaştırma da yaparız merak ettiğiniz şeyler varsa. Evet, hangi metayı önerirsin? Şu an Avrupa metası iyi ama oyuna başlama zamanın çok ters dostum. Çünkü şu an anniversary dönemi bitti. Meta oyuncuların çoğu geldi transfere ve gittiler yani. Gittiği için şey oldu. Teşekkür ederim Uğur Hocam desteğin için. Yani bundan dolayı şu an zamanlaman çok doğru değil dostum. Benim sana tavsiyem mümkün olduğu kadar DB biriktirebilirsen ve Aralık ayına doğru beklersen daha da sağlıklı olur. Çünkü şu anki şeyler meta oyuncularının şeyleri yavaş yavaş hani mevcut metanın üstüne alçı yapabileceğin yani aktarım yani böyle destekleme yapabileceğin oyuncular geliyor. Yani bu oyuncularla da bir şekilde kurarsın ama eksiğin olur yani. Onu diyeyim. Hoş geldin Ata. Çok iyi. Tebrik ederim Ata. Vallahi ben bugün 3 step attım. Boş geçtik maalesef. Onunla alakalı Discord'da bir uyarı açılmış. Yani rastgele herkesi çağırması çok sağlıklı değil diye bir talep oluşturulmuş. Bence de haklı. Ben şöyle defans çağırıyor diye algılamıştım ama Discord'daki şeyleri kontrol ettiğimde öyle bir durum olduğunu gördüm. Evet, abi, Storm modda gücüm yetmiyor, yenemiyorum. Nasıl DB kasacağım? Dostum oyuncuları geliştirmen lazım. Oyuncuları geliştirirsen oradaki bölümlerin çok geçilmeyecek bir durumu yok öyle söyleyeyim. Bunun için de hiddenlerini açman gerekiyor. Materyal lazım. Yani bu iş biraz sabır işi. Hani eğer ki yeni başladıysan benim sana tavsiyem eğer bunlarla çok uğraşmak istemiyorsan çok uygun fiyata fresh hesaplar satılıyor. Hani bol DB'li hatta takım kurulu hesaplar bile oluyor. Bu şekilde bir hesap alman daha sağlıklı olabilir. Yani çünkü öbür türlü geliştirme işi biraz sabır istiyor ve belli bir düzen istiyor dostum. Yani onu yapman gerekiyor. O yapmazsan biraz zor. İlk gelen kartlar tek statüden, şimdikiler balans geliyor. Evet Caner aynen katılıyorum sana. Aralık ayına kadar para biriktireceğim. Artık store moda gücüm yetmiyor. Yenemiyorum. Nasıl DB kasacağım? Şimdi zaten gelen etkinlikleri düzenli yaparsan, günlük reklamları izlersen ve bu arada hiç DB harcamazsan dostum kış ayına kadar belki kış aniversarisindeki oyuncuların çoğunu alabilecek Dream Ball'u bulabilirsin. Yani burada dikkatli kullanmanı tavsiye ederim. Yani bana kalırsa ara dönem olduğu için şu dönem ara dönemde kullanma. Biriktirmeye çalış elinden gelecek. Düzenli gir. Görevleri mümkün olduğu kadar yapmaya çalış. Ve Aralık ayında ben zaten yayınları takipte kalırsan ben hangi oyuncular atılacağı konusunda tavsiyede bulunuyorum. Analiz yapıyorum. Sen karar verirsin yani. Evet, katıla emoji ve badge'ler geldi. Yiğit'in iteklemesiyle arkadaşlar biraz teknoloji özürlüyüm. Sağ olsun Yiğit kardeşim moderatörlüğünü vermiş olduğu sorumlulukla beni bir yöne sevk etti. Böyle katıl ve şeylere arkadaşlar ona özel emoji ve şeyler hazırladım arkadaşlar. Abonelik stickerları. Dediğim gibi güzel bir şey oldu. En azından Yiğit bu işi öğrenmeme de bir yardımcı oluyor arkadaşlar. Evet değişirse iade gelir mutlu eder ama sanmam değişeceğini diyor. Yani evet olabilir. Club bu sıralar pek dinlemiyor. Zaten Discord'un sunucusunda da arkadaşlar epey bir şey var. Olumsuz yorum var bununla alakalı. Aşırı derecede RNG ile ilgili bir başlık açılıyor. Ve Club şu an hiç hamle yapmıyor ve Discord sunucusuna bununla ilgili eleştiri de gelmiş. Yani biz geri dönüşle alakalı, feedback ile alakalı bölüm var ama hiçbir şey yapılmıyor diye buna da ayrıca şikayet gelmiş. Yani böyle devam ederse bilemiyorum yani. Evet. 300 SP ibra aldım ben de. %15 FP bonusla takım kurdum. Tek sıkıntım Broly'ne muhtaç takım diyor. Evet. Full power Broly'ni kastediyor herhalde. O da gelir ya Caner herhalde. Evet. Club Urabe'ye alınır mı AS? Yani şöyle diyeyim. Elindeki kadroya göre bakmak lazım Uğur Hocam. Yani şöyle yapalım istersen. Analizden sonra kadronu bana Aydın'a at bir bakalım. Ona göre yönlendirme yapayım. Şimdi sana bir şey diyeyim. Ya Urabe güçlü. Ama yani illa alman şart değil. Eğer yeterli defansın varsa gerek kalmayabilir. Yani sana bırakıyorum. Ama istersen bu analiz bittikten sonra takım şeyinde atarsın Aydın'a ona bir bakalım. Ona göre ben tavsiyede bulunayım sana. Kendi kendine zor refund verirler. Evet yani kendi isterse veriyor. Revolution Club kalkanlı kart getirdiğine göre debuff getirecektir. Muhtemelen çünkü şu sıra epey derecede arttı arkadaşlar. Buna da değineceğim. Şu an sadece zaten bond slotlarında maksimum slotlar maksimum halde arkadaşlar.
9'a 3 olan sadece bir slot kalmıştı. Onu da Izava ile kapattılar arkadaşlar. Şu an 103'e 45 oldu yanlış hatırlamıyorsam. 103 won'da 45 won oldu arkadaşlar maksimum. Ee, Yani eğer ki bond şeyleriniz çok yerindeyse izava şart değil. Ama bond şöyle diyeyim, kalkan eksiğiniz çoksa, yani mesela 9 bondlu bir oyuncu kullanıyorsanız ve kalkanınız hiç yoksa, yani 9'a 7 çok iyi. 7 bu kalkan birden almak gayet iyi olur arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu da güzel olduğunu söylemeliyim. Zaten şöyle diyeyim size, Asya tarafında 9'a 7 olan bir oyuncu yoktu. Bond oyuncusu. Bu da gelmiş oldu yani. Evet, değişeceğini sanmam diyor. Flash hesapları nereden satın alacağım? Dostum şöyle diyeyim, bizim Melih hocamın moderatör olmuş olduğu bir Telegram kanalı var. Orada bu işte çok tecrübeli arkadaşlar var. Seni yönlendirirler, en azından doğru yerden alırsın. Çok uygun fiyatlara bol DB'li hesaplar alınabiliyor. Hatta kurulu hesaplar falan bile olabilir arkadaşların elinde. Hani ben adam güçlendirmekle uğraşmak istemiyorum, oyundan zevk almak istiyorum dersen, onlar yönlendirme yapabilir. Mesela bu Lord Napolyon nickname'li Ata mesela bu konuda çok tecrübeli. Ondan da yardım alabilirsin. Telegram kanalının linkini atabilirsek eğer arkadaşlar, pozitif kardeşim o kanala gelsin. Bizim Türklerin olmuş olduğu bir kanal zaten. Dediğim gibi satan çok yer var. Oradan şey yapılabilir ama iyi bir yönlendirme alman iyi olur. Çünkü şöyle diyeyim, dolandırılma ihtimali de var az da olsa. Yani dediğim gibi, evet, G2G sitesinden, evet, yani G2G, evet, çok tavsiye ediliyor zaten. Evet, çok az DB harcarsan rahat 3,5 DB kasarsın. Aynen öyle. Yani bu şekilde DB kasarak takım kurmaya güzel örnekler var arkadaşlar. Oyun eserimdeki Eser hocam ve Ahmet mesela bu şekilde. Yani oyunda free olarak takım kurulabiliyor arkadaşlar. Ama sabırlı olmanız ve hedefli atmanız lazım. O olay biraz saçma ama olsun demiş. Evet, defansı yani herhangi birini çağırma noktasından bahsediyorlar. Evet, AS Kişiler ve Puyol'un support olayı bana da absürt geldi. Japon ve EU'ya gene ayrı bir durum söz konusu. Daha sağlam oldu da tek club support olsaydı vallahi demiş. Evet, biraz dediğim gibi şey. Evet, Ocho da güzel geldi gözüme. OP değil ama iyi kart. 10 RS killer olacak, kılıfta gayet sağlam. Evet, buna değineceğim zaten. Ata gene dediğim gibi e, bilgisayar gibi detayları sunman çok güzel. Dediğim gibi sen yayında olunca hata yapmama konusunda emin oluyorum yani. Benim hata yaparsam beni düzeltiyorsun. Teşekkür ederim. İzabel alınca kalkanım 56 olacak. Evet, çok iyi. Yani dediğim gibi link atıyorum demiş. Aynen, iyi olur. Can, hoş geldin. Hocam beni dolandırıyorsunuz gibime geldi, emin olamadım. Yok dostum, bu şeyde şu an sohbete katılan arkadaşların çoğunu tanıyorum. Böyle bir durum şey olmuyor. Yani olacağı yapacak birisi yok dostum. Sen alırsın istersen. Sana siteyi gösterirler. Kararı sen verirsin. Sen bilirsin yani. Ben bu seni ilgili yere şey yaptım. Hani yönlendirdim. Oradan birçok arkadaş var. Dediğim gibi onlara itimat etmiyorsan bile site, G2G dedikleri site şey yapılan bilindik bir site ama birçok satan kişi var arkadaşım. Yani ben de çok hesap almadım. Tecrübeli değilim. Yönlendirmek isterdim seni ama bunu çok yapmadığım için ben emek hesapla oynuyorum. Ondan dolayı böyle bir şey var. Dediğim gibi şey yapman lazım. Evet, G2G harici hesap alma kanka, ne diyelim biz sana demiş. Evet Caner. Kanka benim oyun hakkında bilgim yoktu. Buradan öğrendim. Yayınları gel Hakan abi takip et demiş. Teşekkür ederim Caner. Sana çok güveniyorum demiş. Yani elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum dostlar. Hani benim bu konuda siz üzerinden böyle bir menfaat şeyim yok. Bunu bilmenizi isterim tekrardan. Ha. Yok yok. Amcanın polis olmasına gerek yok dostum. Dediğim gibi yani şöyle diyeyim, ödeme noktasındaki şeyler de PayPal kullanıyorsan mesela istersen güvenli alışverişle yapabilirsin yani. Evet, AFS uyarıştı, mute attım. Bir dakika caps açmasan sevinirim demiş. Tamam. Ya bu PayPal vallahi atılmaz. Tableti camdan aşağı atacağım, az kaldı. Allah'tan adamlara yakın oynayamıyoruz. Çok dayak atarmışım. Evet Uğur Hocam. Neyse, senin bana şeyin tutuyor zaten Uğur Hocam. Benimle sinirini alabilirsin. Seninle maç yaparken çok arenci oluyor zaten. Benle yaparken biraz moralini düzeltirim senin. Evet. 150 TL. Yani cüzi miktarlar dostum. Yani o hesap aldığın şeyler gerçekten komik paralar. Öyle söyleyeyim sana. Öyle kasmaya çalışsan aylarını alır yani. 150 TL komik şeyler yani. Evet. Arkadaşlar, şimdi haberlere geçelim isterseniz. Yorumlara şey yaptık. Teşekkür ederim Yiğit, yorum şey yaptığın için. Evet, Yiğit'in paylaşmış olduğu bir mimle açıyorum arkadaşlar.
Siz çok güçlü oldunuz, Merillo bizden olsun diye güzel bir şey meme bulmuş Yiğit. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Kendisi de rica etti paylaşabilir misin diye. Evet, Yiğit'in paylaşmış olduğu gene bir Japon kadrosu örneği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Morizaki'yi bulmuş. Morizaki özellikle Insight Master'da verdiği için biraz bir avantajı söz konusu ama kale konusunda çok güven vermiyor arkadaşlar. Dediğim gibi evet, e, evet, Japon şey olarak gerçekten iyi oynatabilenler arkadaşlar tehlikeli olabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Bu Takeshi'deki Insight gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Şey olarak iyi ve şu an takım çok sağlam görünüyor. Şey olarak Tsubasa'yı kullanmış. Tsubasa'nın buff'ları desteklediği için oyuncuların çoğunu böyle bir tercih yapmış. Yani bu tabii ki bir şey oyuncuyu aldıktan sonra oluşturmuş olduğu bir kadroydu. Daha iyi demiş. Yani evet olabilir. Direktlik kart demiş. Evet, şimdi burada gene bir paslaşma örneği arkadaşlar. 852 kulübünden bir arkadaş paylaştı bunu. Romita ile Hannibal maç yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir dakika sesi kısayım. Bana göre çok yüksek geldi ses. Önceydi bu attığı görsel Furkan. Oradan sonraki şey atak önemli. Hani güzel bir paslaşma örneği var. Offside kullanı nasıl değil arkadaş paslaşmayla. Bunu Çinliler gerçekten çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bakın vakit o kadar doğru bir vakit ki ama sağ tarafından vurduğu için kaleci şey sol taraftan vuruyor arkadaşlar. RNG oluyor. Bakın. Allah Allah. Evet, burada bakın. Nasıl ses? Furkan ya. Ya mesela orada mucize diyor. Adam zamanlamayla mükemmel bir pas atıyor. Yani onun mucize demesi bir kibir emaresi arkadaşlar. Hoş bir şey değil. Yani hani şey olarak ben çok tasvip etmiyorum böyle oyun içerisinde şey gösterenleri. Yani adam bileğin hakkıyla 10 numara pas atıyor arkadaşlar. Yani sen önlemini alırken iyi adam ama önlemini güzel şey yapıyor. Bakın 2 defa RNG oluyor arkadaşlar. Ama yani pasın güzelliğini görmeniz açısından. Yani bir uçtan bir uca topu takmadan atıyor yani. Gerçekten güzel. Sesinden dolayı diyor. Evet, videonun sesi biraz yüksek geliyor olabilir. Şimdi Morizaki'yi çıkardım herkese diyor. Evet, tebrik ederim Ahmet. Darısı isteyenlerin başına diyeyim. Evet, şey yaptım ben Furkan. Yatarken yatacağım dedim ama bir maç daha baktım senin maçına. Evet, gördüm miracle yaptığını. Yani sen hakkında gene şey yaptın yani. Evet. Yani adamlar ötemizde ama biz de olabiliriz Uğur Hocam. Ya gerçekten bu insanlar da aynı bizim gibi oynayan kişiler. RNG dostum Random Number Generator diye geçen açıklaması rastgele sayı belirleyici anlamına geliyor. Arkadaşlar şöyle diyeyim oyunun içerisinde eşleşme sırasında ya da başka oyunlarda da olabilir. Olması gereken bir olay yani mutat olması gereken bir olayın olmaması aksine yani olma ihtimali olmayan bir olayın gerçekleşmesi haline deniyor dostum RNG. Yani burada da eşleşmelerde bazen şu oluyor. Bak mesela burada barda aşağıdaki barda görüyorsun şu çeken adamın barda daha yüksek görünüyor. Ama ona rağmen düşük olan kaleci kurtarıyor. Normalde golün olması lazım. Yani RNG buna deniyor yani. Evet, geçenki lig arkadaşlar devam edememiş. Melih Hocam tekrardan yeni bir lig kurdu. Bunun da görselini ara ara paylaşacağım Melih Hocam benimle paylaştıkça arkadaşlar. İlk hafta tamamlandı. Baran birinci sırada, ben ikinci sıradayım. Devam ediyor arkadaşlar. İkinci hafta maçları oynanacak. Bunu da paylaşmak istedim. Ayarlar kısmından dostum. Onu da gösteririm sana. Şey bana hatırlatıver yayında kal. Ben ikinize de göstereyim. Pozitif ikinize de şey yaparım. Evet bu da arkadaşlar benim Dream Team Cup'taki sıralamam. Sadece bir mağlubiyet ve 11 galibiyetle 573. sıraya yerleşebildim arkadaşlar. Yani burada ciddi anlamda bir hile de söz konusu bu bölümde arkadaşlar. Özellikle ilk dörde girenler DCS 2026'ya gideceği için özellikle ilk üçe giren arkadaşların puanları aşırı derecede yüksek arkadaşlar. Discord'da bununla ilgili uyarı açılmış. Yine feedback kısmına. Muhtemelen bu arkadaşlar belki bir ihtimal banda yiyebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü
Abdurrahman kardeşim de galiba başlık açanlardan birisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bir durum söz konusu. Yani normalde ortalama maç başı 3 gol yani kabul edilebilir arkadaşlar. 36 gol falan ama birinci olan oyuncu 82 gol atmış arkadaşlar. Yani 82 golü atması çok kolay değil. Yani neredeyse maç başı 7 gol demek çok mantıklı bir durum değil, onu söyleyeyim. Bu da tabii şu hilesi nasıl oluyor derseniz yani bir tahmin yürütülüyor. Komünite bir grup arkadaşlar örneğin bir 20-30 kişilik grup aynı anda Dream tipi kapa giriyorlar arkadaşlar. Ve bir taraf diğer tarafın kazanmasına izin veriyor devamlı arkadaşlar. Bulabildiğince gol atıyor karşı taraf. Aynı lig modunda güçsüz takımla eşleştiğimiz zaman yapmış olduğumuz hile gibi. Bu da böyle bir durumda arkadaşlar. Yüksek puanı hedefleyen bir şey yapılıyor. Tabi burada komünitenizin iyi olması lazım. Bunu da yani iyi yapabilenler üst sıralara tırmandı arkadaşlar. Ben bu dönemde bu kadar yüksek puan görmedim. 1600 puan gördüler arkadaşlar. Ben 900'lerde falanım arkadaşlar. 957 puan. Yani benim iki katıma yakın neredeyse puan toplamış arkadaş. Yani genelde 1200'ü görüyordum ama bu bölümde arkadaşlar gerçekten çok yüksek puanlar gördük. Yani burada da dediğim gibi bu işin normal olma ihtimali yok. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Shadow Shroud bölümünde bazı rakiplerin total güçlerinin gösterim sırasında bir hata oluşuyormuş. Bunu bir ilerideki güncellemede düzeltilecekmiş arkadaşlar. Bir de Panel Mission'dan arkadaşlar verilen Tsubasa'da iki tane Limit Release madalyası verilmiş. Normalde bu bölümde oyuncuyu verdiği zaman 4 limit release madalyası veriyor. O da limit release madalyası 2 tane eksik kaldığı için bunu shop'a eklemişler. Bununla alakalı duyuru yapıldı. Evet, dün bakım geldi arkadaşlar bildirimi. Bakım bildirimiyle ilgili oyuna güncelleme duyurusu yaptılar. Bu şekilde ve sabah oyuna bir güncelleme geldi arkadaşlar. Zaten güncellemeyi yapmadan oyun açılmıyor. Onu söyleyeyim. Avatar range'i daha fazla. Evet. Görüntüsünü yapabilirsin yani. Evet, bir de bugün bakım süresi uzadı arkadaşlar. Muhtemelen bazı güncellemeleri yerleştirmekte zorlandılar oyuna. Bunun bitişini de duyurdular tekrardan. Ve oyun açıldıktan sonra arkadaşlar Summer Campaign yani yaz kampanyası sezon 2 duyuruldu. Sezon 2 ile birlikte login bonusu geldi arkadaşlar. Login bonusa baktığımızda da maalesef sadece Black Ball var. Dream Ball vermedi. Ara dönemlerde biliyorsunuz bu tarz hediyeler azalıyor. Evet, Next Dream senaryosu eklendi arkadaşlar. Roma ile Barcelona'nın maçı oldu arkadaşlar. İlk maçta biliyorsunuz berabere bitmişti maç. İkinci maçta da arkadaşlar uzatmalara gitti maç. Berabere bitti. Michael gerçekten çok iyi performans gösterdi. Rivao sakatlandı ve uzatmalarda yerini Pepe'ye verdi arkadaşlar. Tsubasa golünü attı ama son golde Pepe attı arkadaşlar. Bu şekilde çıktı. Evet, hoş geldin Orçun. E, bir şey var. Yani Roma elendi arkadaşlar. Katalonya bir üst tura yükseldi. Spoiler diye. Ha bilmiyorum okuduğunu bilmiyordum dostum kusura bakma ya. Ben hani özet isteyenler oluyor diye yapıyorum. Kusura bakma düşünemedim bunu. Evet, Next Dream senaryosu bugün itibariyle eklendi. 2 Dream Ball alıyorsunuz arkadaşlar. Next Dream'e story maçları eklendi. Buradan Dream Ball kasıyorsunuz. E, epey veriyor arkadaşlar. Maç başı 5 Dream Ball'dan neredeyse 30 Dream Ball civarı buradan alabiliyorsunuz. Yüksek zorluktaki bölümler eklendi Next Dream'e. Orada da yine DB kasabiliyorsunuz. Evet, Club Competition duyuruldu arkadaşlar. Bakalım bu turnuvada gene 852'nin hakimiyeti mi olacak? Muhtemelen öyle olacak gibi görünüyor. Extreme Event'in sonuçlarına baktıysanız arkadaşlar ilk onda neredeyse ya 3 ya 4 tane 852 kulübü vardı. Yani gerçekten oyun içi etkinliklerde PvP hariç 852 kulübü kadar etkin bir kulüp ben görmedim açıkçası. Özellikle bu oyun içi etkinliklerde yüksek beklentiniz varsa arkadaşlar 852 kulübüne geçmenizi tavsiye ederim. Öyle diyeyim. Evet, yeni ücretsiz görevler eklendi arkadaşlar. Bu da HA2 madalyası veriyor. Bir tanesi olarak Next Stream bölümündeki maç yapmanızı istiyor arkadaşlar. Yüksek zorluktaki maçlardan. Bunları yaparsanız sırayla HA2 madalyası veriyor. Yani bir Dream Ball yok. Evet, 25 Ağustos'ta canlı yayının duyurusu yapıldı arkadaşlar. Burada da gene olağan dışı bir durum yok. Yeni oyuncular tanıtılacak etkinlikle alakalı bilgilendirme, güncelleme bilgilendirmeler, Dream Championship 2026 ile ilgili bilgilendirme, yapımcının konuşması ve Yumeji'nin maçı olacakmış arkadaşlar.
CVC için girebilir miyiz? Bilmiyorum. Dene şansını Furkan. Yani hayır diyeceklerini pek zannetmiyorum ama acele et. Yani çok son dakikaya bırakma. Ben geçen sefer şöyle diyeyim, kriz katılalım mı dediğinde bir ya da iki gün vardı. Sağ olsun Ronald kırmadı beni. Ana kulübe aldı. Ama tabii beni ana kulübe almasının sebebi diğer meta takımlarımın olmasıydı arkadaşlar. Genelde 4 meta takımı olmayanı ana kulübe almıyor. World grubuna alıyor genelde bir meta takımı olanları. Yani eğer ki şey yapsa şansınız deneyin. Yani dediğim gibi alt kulüpleri bile arkadaşlar ilk onda oluyor. Onu söyleyeyim. Gerçekten çoğu rakip de 852'nin ve yan kulüpleriyle karşılaşmamak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Yani burada genelde CVC ile alakalı şöyle bir taktik yapılıyor. Birçok kulüp arkadaşlar maçlarını kaybetmiyorlar mümkün olduğunca ama yüksek puan da yapmamaya çalışıyorlar. Çünkü yüksek puan yapınca 852 kulüplerinden birine rakip oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu taktiksel olarak çok iyi yapan kulüpler var. İlk ona girebiliyorlar arkadaşlar. Mesela geçen Phoenix Dream kulübü ben 852'ye katıldığımda bu taktikle arkadaşlar ikinci olmuşlardı. Hani eğer ki böyle bir şeyiniz varsa hani ben badge alayım bir tane badge saklayayım olsun falan diyorsanız e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi 852 grubu arkadaşlar şey açısından da iyi. PvP için antrenman bol yapılıyor arkadaşlar. Odalar açıyorlar ve lideri ve moderatörleri gayet anlayışlı ve mütevazi insanlar arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten düzgün bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Ben de samimiyetim var kendileriyle. Dediğim gibi Phoenix Stream'de olan sözüm olmasaydı muhtemelen ben de 852 kulübüne gelebilirdim arkadaşlar. Bir meta takımı olanları da alıyorlar ama acele edin yani çok fazla gecikmeyin arkadaşlar. Kulüple direkt irtibat olmayanlar Discord'dan 852 kulübüne ulaşabilirler arkadaşlar. Orada moderatörün şeyi var 852 diye. Yani hash şeyde e, et işareti yani bu maildeki et işaretiyle birlikte arkadaşlar 852 yazdığınız anda Tsubasa sunucusunda görürsünüz. Yani oradan yazabilirsiniz irtibat kurmak isteyenler. Moderatör cevap veriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, Raid Match X bölümleri eklendi arkadaşlar. Buradan da Dream Ball ve Raid medal veriyor arkadaşlar. Okocha için arkadaşlar 560 momentumlu Gambler Tackle X geldi arkadaşlar. Herhangi bir SP etkisi yok. Raid Challenge maçları da eklendi arkadaşlar. Buraları da yapmanızı tavsiye ederim. Izawa için Long Straight Tackle geldi arkadaşlar. 560 momentumlu. Bu da gayet güzel. Herhangi bir SP etkisi yok. Evet, special skill'lere bir rework geldi arkadaşlar. Okocha'nın intercept'i 560 momentum oldu. Izawa'nın ayağa kayması 560 momentum ve Puyol'un bloğu da 560 momentum oldu arkadaşlar. Evet, gambler kumarcı demek aynen. Risk alıyor yani. Hani %50 şans olur ya işte o şekilde. Evet. Duyuruldu arkadaşlar. World Challenge bölümünde biliyorsunuz artık bir kez geçtiğiniz zaman World Challenge bölümlerinin ilk aşamasına otomatik olarak bütün bölümlerin hediyelerini bir anda veriyor arkadaşlar. 50 Dream Ball'la birlikte birçok şey alabiliyorsunuz. Bundan sonraki maçlar için sadece Black Ball hediyesi veriyor arkadaşlar. Bir de skill çıkartma madalyası veriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Free Mission yani ücretsiz görevler bölümünde World Challenge ile ilgili gol görevleri gelmiş arkadaşlar. 50 gol attığınızda bir Dream Ball topluyorsunuz. Ben de mesela şu an için iki tanesini yaptım görevlerin. Üçüncü görevde bitmek üzereydi arkadaşlar. Daha bitiremedim. Bunun için ciddi bir oyuncu hazneniz olması gerekiyor. Gerçekten 10 bölümü geçmek çok kolay olmuyor onu söyleyeyim. Bu şey olarak bölümde kazanacağınız oyuncular arkadaşlar genelde limitli oyuncular. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Bu oyunculara ileride rework gelebilir arkadaşlar. Normalde SSR havuzunda olmayan oyuncular veriyorlar. Bakın buradaki Iniesta ve Sanu arkadaşlar ikisi e, havuzda yok arkadaşlar. Bu Victorino da havuzda yok. Bu Dream Collection olarak var ama çok sık gelmiyor arkadaşlar. Bu da Dream Festival olarak Dream Festival havuzunda var. Bakarsınız ileride rework gelebilir arkadaşlar. Evet şimdi geldik bugünkü transferin tanıtım şeyine arkadaşlar. Bir dakika bu o mu? Roberto'nunki. Summer Dream transfer arkadaşlar duyuruldu bugün itibariyle. 3 tane oyuncu geldi. Zaten bunların görselleri sızmıştı. Sadece hiddenleri belli değildi. Bugün hiddenler de belli oldu. Birazdan bunlara bakacağız arkadaşlar. Transfer 20 Ağustos'tan 3 Eylül'e kadar aktif arkadaşlar.
Bu paid tarafın tanıtımı. Ücretsiz tarafta gene arkadaşlar 3 ayrı rotasyonla gelecek. Rotasyonlar arasında gene SP aktarımı var arkadaşlar. Hani dediğim gibi eğer PT'ye giderek almak istediğiniz bir oyuncu var, çıkmamışsa dediğim gibi SP'ler harcamayıp bir sonraki rotasyona saklayabilirsiniz. Evet, oyunda videosunu izlersin aynen Yiğit. Evet arkadaşlar, şimdi ilk havuza baktığımızda Matsuyama var. Matsuyama şu an Japon metası için gerçekten çok sağlam bir kart arkadaşlar. Mark defansı var. Gayet iyi. Rivaldo arkadaşlar şu an için kulüp metasında ciddi anlamda bir forvet eksiği var. Yani Zlatamovic var, görüyor iyi kötü iş ama arkadaşlar Rivaldo fena bir level kalmadı. Özellikle güzel beslenirse gol atabiliyor arkadaşlar. E, Öte yandan Tachibana da gayet iyi arkadaşlar. Defansif statları çok iyi. Özellikle gol noktasında da kale antisi olduğu kalecilere karşı etkili oluyor. Onu söyleyeyim. Yancılar fena değil. Onu söyleyeyim. Yani çok sıkıntılı oyun, yani kötü oyuncular yok arkadaşlar meta dışı. Evet, Izawa Meta'nın en iyi ninjası. Evet, şimdi geleceğiz bakalım. İkinci rotasyon arkadaşlar Izawa ile Okocha var arkadaşlar banner'da. Burada gene Bondlu Ramirez'i görüyoruz arkadaşlar. Almak isteyenler, eğer hedefleyenler varsa alabilir. Gentil yeni rework aldı. Fena değil. Kırmızı gününde gayet iyi iş yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani diğer günlerde oynar ama mavi olan daha çok tercih ediliyor çoklu renk gününde. Ama kırmızı gününde gerçekten iş yapıyor arkadaşlar. Yeşil Tachibana da aynı kardeşi gibi gayet iyi o şey olarak bir rework kaldı arkadaşlar. Defansif statları çok iyi. Yani defans oyuncuları kadar iyi statlara sahipler, onu söyleyeyim. Evet, üçüncü rotasyon arkadaşlar 30 Ağustos ile 3 Eylül arasında. O da rotasyonuna baktığımızda Davi var arkadaşlar. Bu Davi defans yardıma çağırdığı için hala güzel iş yapıyor arkadaşlar. Ben de kırmızı gün Avrupa oynuyorum genelde. Bu Davi'yi kullanıyorum. Gerçekten hala çok güzel iş yapıyor, onu söyleyeyim. Misaki çok aşırı güzel bir rework kalmadı arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an kulüp metasında eğer adam eksiğiniz varsa olabilir. Üzerindeki çalım özellikle non-Japonlara karşı bir stat artışı alıyor arkadaşlar. Casillas'a baktığımızda Casillas da arkadaşlar özellikle Doleman'dan sonra şu an kırmızı gün için en mantıklı kalecilerden bir tanesi Avrupa metasında. Gayet iyi düşürücülere karşı kendini koruyor. Şu an düşürücü meta yok ama ileride düşürücü meta olursa bu kaleciler daha da çok revaçta olacaktır, yani onu söyleyeyim. Evet, oyunculara geldiğimizde arkadaşlar Okocha, Dribble, Verkaç ve Vantu ile gelmiş arkadaşlar. Rootmaker pasifiyle. Mavi renk geliyor. 32 team skill ile. 125k atak, 114k defans, 117k fizik de geliyor arkadaş. Buff on inside win and remove the buff forvet AM var. Yani burada matchup'ı bildiği zaman arkadaşlar forvet AM üzerindeki düşürücü etkileri kaldırıyor ve %8 stat artışı veriyor. Gayet güzel. Takıma bu yönden katkısı olan bir şey. Ve kalecideki arttırıcı etkileri kaldırıyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Çünkü şu an metada özellikle arkadaşlar trust veren oyuncular var. Inspire veren oyuncular var. Bu oyuncular kalecilerin güçlerini arttırıyor arkadaşlar. Bu oyuncuda bir matchup bildiğinizde karşı rakibinizin almış olduğu bütün trust ve inspire'lar siliniyor arkadaşlar kalecideki. Bu da güzel. 2 skill kitliyor. Güzel yani. Bence iki skill zaten kartlar statlar açısından çok aşırı yüksek gelmiyor. Dengeli getiriyorlar arkadaşlar. Çünkü zaten skill kitleyerek taktiksel oynadığınızda iş yapıyor arkadaşlar bu kartlar. Penaltı arayı shooter var. Tabii girebilirseniz etkili şey. İki yönde de arkadaşlar hem dribble hem verkaç range enhance var. Bu da gayet güzel. İki yönlü olması iyi. İçeri girebiliyor. Yani şöyle diyeyim, tekli matchup'ta yakalarsanız belki içeri girebilirsiniz. Etkili olabilir. Ve bence şu an bu kartı en değerli yapan şey ise arkadaşlar şu Hidden Assign Rising Sun Player Killer. Özellikle arkadaşlar kulüp metası oynayacak olan oyuncular için bu gerçekten can alıcı bir şey. Çünkü oyuncuda bakın arkadaşlar 6 buff var. Üstüne bir de Rising Sun oyunculara karşı %5 veriyor. Şu an meta zaten ağırlıkta Rising Sun olarak gidiyor arkadaşlar. Club'a daha tam geçmedi. Onun için şu metada gerçekten takıma katkısı %11 olacak bu oyuncunun. Yani şeyi katmıyorum. Bu %8 artış vereceği kısmını katmıyorum bile arkadaşlar. Yani hiddenleri gerçekten başarılı oyuncunun. Onu söyleyeyim. Üzerinde bir şutta geliyor. Full power no spin shot 570 momentumlu arkadaşlar. Dribble'ı X olarak geliyor 565 momentum. Ver kaçı 570 momentum, gayet iyi. Yani skill setleri X olarak geliyor. Bu gayet iyi. Skill block cancel yok. Bu biraz sıkıntı ama yedek skill'leri var arkadaşlar bu oyuncunun. Ve Intercept'te de zaten rework aldı demiştik. 560 momentum oldu arkadaşlar. Yani evet, ben bu oyuncuyu beğendim. Yani hiddenler açısından beğendim söylemeliyim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda
Dribble 44K, 43K. Yani baktığımda arkadaşlar ofans ve defansı çok dengeli bir kart gelmiş. Yani özellikle Anniversary kartlarında arkadaşlar ofansı iyi olanların defansı iyi olmuyor. Bu şekilde gelmiş olması özellikle bu kartları biraz daha değerli kıldığını söylemeliyim. Bence pas ve dribble statları da yeterli gibi görünüyor bana sorarsanız. Yani tabii ki matchup win bonus'ta defanslar çok rahat alacaktır bu oyuncudan. Ama yani şu an şimdi bence tatmin edici bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Yani çok OP diyemem ama güzel arkadaşlar. Defansif statları da bence fena değil. Matchup win bonus özellikle DM ve defanstan topu rahatlıkla alabilir diye düşünüyorum. Power biraz düşük gelmiş. Bu da şutuna olumsuz etki edecektir. Staminası gayet iyi. 1478. Evet, şutuna arkadaşlar block order gelmiş. Rising Sun oyunculara karşı da %3 alacakmış. Bu da gayet güzel. Ben de şu ana kadar herhalde bir Pierre'in bir de bu oyuncunun şu an block order aşan şutları yok arkadaşlar. Diğer oyuncularım vardı. Evet. AS Pascal'ı unutma diyor. Evet arkadaşlar şöyle Melih Hocam'ın tabloya baktığımızda bu Melih Hocam'a da teşekkür ediyoruz. Bu emekleri verdiğinden dolayı gerçekten bize böyle armut piş ağzımıza düş şeyi sunuyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şutu 2 milyonun altında kalıyor. Yani buradan şu an mesaj çıkarabiliriz. Yani bu oyuncu antisi olduğu kalecilere karşı arkadaşlar biraz etkili olabilir. Yani gününde bile gol atabileceğini pek zannetmiyorum. Dediğim gibi burada şut gücü düşük kalıyor ama kırmızı kalecilere gol atacaktır arkadaşlar. Onu söyleyeyim çünkü renk avantajıyla belli bir düzeye geliyor. Onu söyleyeyim. Dribble'a baktığımızda 2 milyona çıkıyor gayet iyi. Verkaç da 2 milyona çıkıyor. Bu da gayet iyi arkadaşlar. Pasta ve tackle intercept'e de baktığımızda bence tatmin edici düzeyde arkadaşlar. Yani oyuncu dediğim gibi balans dengeli bir kart gelmiş. Bence kulüp metası için kesinlikle lazım olacak bir oyuncu arkadaşlar. Kulüp metası için. Çünkü zaten oyuncu arkadaşlar normalde Asya klasmanında bulunmasına rağmen Asya tarafına buff vermiyor. Yani onun için bu oyuncuyu zaten kullanabileceğiniz tek yer kulüp. Yani kulüp takımı kuracaklara tavsiye edebilirim bu oyuncuyu. Yani Asya takımı kurup da ben alıp bunu kullanacağım dediğiniz zaman takıma buff vermeyeceği için işe yaramayacak arkadaşlar. O koça kaç alır derseniz 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Yani ben gayet hoşuma gitti. Zaten şu an metadaki kartlarla karşılaştırmada arkadaşlar maalesef yanına yanaşabilecek bir kart yok. Bunu da görüyoruz tabloda. Puyol'a geldik arkadaşlar. Puyol'a baktığımızda Puyol'da mavi renk geliyor. Yani burada anladığım kadarıyla club metası ağırlık mavi olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü kaleci var mavi, defans epey var mavi, forvet var mavi. Yani arada başka renkler de yok değil arkadaşlar ama mavi daha ağırlıkta olduğu görünüyor. Yani club metası mavi gün oynamaya daha elverişli olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Hoş geldin Olcay Hocam. Evet, bu da mavi renk geliyor. Puyol, debuff on inside win and remove debuff FV arkadaşlar. Yani matchup'ı bildiği zaman forvet üzerindeki artırıcı etkileri kaldırıyor. Aynı zamanda forvetin statlarını %5 düşürüyor. 120k atak var, 120k defans var. Yani çok dengeli. Atak tarafı da çok iyi gelmiş arkadaşlar. 117k'da fizik var. Şöyle baktığımızda support Europe ve club arkadaşlar burada Avrupalı ve kulüp takım arkadaşı diyor. Aynı Atan'ın tespiti bu noktada doğru. Yani burada defans çağırsa çok daha iyi olurdu. Çünkü şimdi Meçaba çağırdı adam defansifi zayıf bir forvet ya da Ahmet olabilir. Eğer öyle olursa çok işe yaramayacak arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. Ben buradan dolayı bir tık şey yapıyorum. Bu pasifin bu hali çok iyi değil açık konuşmak gerekirse. Defans çağırsaydı 10 numara olurdu yani. Hani öyle söyleyeyim. Kulüp bağlantısı var. %10 statların üstüne ekstradan alacak arkadaşlar. Inspire olması gayet iyi arkadaşlar. Çünkü metada şu an Inspire veren çok fazla oyuncu yok. Özellikle Anniversary kartları üzerinde Inspire veren az arkadaşlar. Özellikle şey olarak şu an için biliyorsunuz kaleciler arkadaşlar çok üst düzey değil. Bu şekilde alacağımız Insight Trust ve Inspire'lar arkadaşlar gerçekten kalecimizin ve forvetimizin avantajına olacak durumlar olduğu için bu tarz ekstra inspire veren oyuncular daha bir değerli oluyor. Onu söyleyeyim. Yani burada bu şeyinin değerli olduğunu söylemeliyim. %80 hızlı ayırıyor. Bu da güzel. Stand form olması da gayet iyi arkadaşlar ve DMDF Avrupalılara ve kulüp oyuncularına bir skinli kitlemeyi engelliyormuş. Bu da gayet iyi arkadaşlar. Özellikle bu oyuncuyla birlikte Doleman'ı kullandığınızda arkadaşlar DMDF'nizde hiçbir skill kitlenmiyor. Bu şekilde söyleyeyim.
Hani Doleman'ı kullanmak zorunda kalan arkadaşlar da bu oyuncu takımı alarak kalecilerini değiştirebilirler. En azından bir skill kitleme bile yeterli oluyor çoğu durumda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu şeyde bu Assign Special Skill Block Cancel da gayet güzel. Ben bu hidden'i de beğendim. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Çünkü bazen olmadık skill kitleniyor ve öyle bir yerde yakalanıyorsunuz ki yani bu tarz hiddenler bence çok faydalı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oyuncuları daha değerli kılıyor. Öyle şey yapayım. Evet, Rising Sun oyunculara karşı %10 ekstradan alıyorum. Şu an meta zaten Rising Sun metası arkadaşlar. %20 alacak yani bu statların üstüne. Bence gayet iyi arkadaşlar. Avrupa Kulüp oyuncuları 5 veriyor. İki tarafta da oynayabiliyor olması da güzel. Yeni bir interceptle geliyor 570 momentumlu. 545 momentumlu bir ayağa kayma var arkadaşlar. 560 momentumlu bloğu var. Yani skill seti de gayet iyi. Yani çok bir eksiği yok üzerinde. Yedek skill'le koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar dribble ve pası gayet iyi. Ben yani şöyle diyeyim. Bu oyuncunun pası özellikle defanstan DM ya da AM'ye pas atarken falan çok işlevsel olacak arkadaşlar. Çünkü şöyle diyeyim yani şu an anniversary ortalamalarında bir pas şeyi görüyoruz arkadaşlar. Dribble'da görüyoruz. Yani bu oyuncunun üzerine dribble ve pas ekleyerek arkadaşlar en azından zorda kaldığınızda topu çıkartmanız mümkün olabilir. Yani şut statı bile gayet iyi arkadaşlar. Yani çok sıkışırsanız bir şut ekleyip şutla da uzaklaştırabilirsiniz topu. Tackle ve intercept 42-43K arkadaşlar. Bunun üzerine %20 eklenecek. Yani minimum %10, %20 eklenecek. Ben şeyi de saymıyorum. Özellikle Gentle'i kullanıyorsanız bir de o koşeyi kullanıyorsanız %10 da oradan alacak arkadaşlar. Yani bu oyuncu çok canavar duruma gelecek yani kulüp metasında. Onu söyleyeyim yani böyle statların düşük olması çok sizi yanıltmasın. Şeyde club metasında özellikle arkadaşlar bu artılar nedeniyle biraz düşük tutmuşlar kartı ama bence şu an çok OP bir kart yani şöyle diyeyim Another Star ayarlarında hatta onlardan bir tık daha iyi bile olabilir arkadaşlar. Yani kartın stat değerine baktığımızda ama bunun için şartlara ihtiyacı var arkadaşlar. Dediğim gibi Rising Sun Killer aynı zamanda kulüp metasında oynaması yani kulüp ya da Avrupa'da oynayacak ama takımındakiler şey verecek arkadaşlar. Yani Okocha ve Gentil, Mavi Gentil'in olması lazım arkadaşlar. Yani onun için gayet iyi olduğunu söyleyelim. High ball, low ball normal gelmiş. 1455 stamina da fena değil. Yani ortalamanın bir tık altında kalıyor. Yani evet güzel. Çizimi de fena değil arkadaşlar. Yani bir defansa niye kafa topu şey yapmışlar onu da anlamış değilim. Bilmiyorum ama işte böyle bir çizim yapmışlar. Arkadaşlar ben bu kartı da beğendiğimi söylemeliyim. Yani güzel bir kart. E, Özellikle dediğim gibi Avrupa ya da kulüp olanlar. Ama işte tek kırdığım nokta şu support olayını düzeltseler çok iyi olacak arkadaşlar. Defans çağırırsa daha da iyi bir oyuncu olacak gibi görünüyor. Evet şu an şeye de bakalım arkadaşlar. Tabloya bakın arkadaşlar. Pası 2 milyon 25 bine çıkıyor. Yani normal meta pasörleri gibi pas atıyor arkadaşlar. Yani meta dediğim şöyle ortalama bir meta. Yani Stygian'la karşılaştırmıyorum arkadaşlar. Onu belirteyim tekrardan. Ama gayet iyi. Bakın renk üstünlüğünde daha da ciddi duruma geliyor arkadaşlar. Dribble'da fena değil. 2 milyona yaklaşmış. Yani takıla baktığımızda 1 milyon 991 milyon. Takıl tarafı bir tık az kalmış görünüyor. Burada ama şey olarak %10 katkısını da düşünürseniz arkadaşlar özellikle Gentil ve Okoçe'yi de katarsanız bu üzerine yani 190K daha eklemeniz gerekecek. O da 2 milyonu geçecek rahat bir şekilde. Gayet iyi arkadaşlar. Bakın matchup win bonus'la birlikte de 2 milyon 400 binleri buluyor. Yani oyuncu gayet iyi. Yani şey olarak sağlam bir defans olmuş yani. Evet, zayıf gibi diyorsun ama ben öyle düşünmüyorum. Bu oyuncu özellikle club metasında çok iyi iş yapacak bir kart. Yani öyle söyleyeyim sağlam gelmiş. Kafayla mı top kesiyor? Şeyde mi? Animede mi öyle? Şey manga da mı öyle Yiğit? Yani şöyle diyeyim takıma katkı açısından Payol daha iyi. Ama güçlü mü derseniz buna bir Tsunagi Sun'dan bakmak lazım dostum. Bak yani ona bakalım. Yani sen dediğin soru güzel bir soru. Onu bu analiz bittiğinde bakalım istersen Furkan. Evet bu karta kaç derseniz arkadaşlar eğer şu support olayı sadece defans çağırsaydı 10 üzerinden 9 verecektim arkadaşlar. 8,5 veriyorum bu karta. Gayet iyi. Yani normal değil, normal bir şey değil. Bloğu Gutsi blok kafayla değildi diye hatırlıyorum dostum. Yani benim bildiğim karnıyla yapıyor o bloğu. Kafayla engelleme olsa hani diving head block tarzı bir şey olsa anlayacağım da ne bileyim bilemedim.
Tamam. Tamam. Öyleyse tamam dostum. Lafımı geri alıyorum. Teşekkür ederim beni düzelttiğin için. Evet, şöyle baktığımızda Puyol zaten yakınında bir rakip yok arkadaşlar. Ben bloğa odaklandım ama Intercept'i unutmuşum. Doğru söylüyor. Evet, yüzüyle blokluyor değil mi? Aynen. Ama top kesmesini şeyini izlemedim, animasyonunu. Yiğit haklı olabilir yani. Şey yapmadım. Evet, yeni skill'i öyle de olabilir arkadaşlar. Evet, Izawa'ya geldik arkadaşlar. Izawa yeşil renk geliyor arkadaşlar. 32 team skill'le DM defans pozisyonunda ninja arkadaşlar, yani top rakipteyken görünmüyor. Şey üzerinde arkadaşlar, anagram alt taraftaki saha anagram üzerinde görülmüyor. Ve arkadaşlar üzerinde X skill'i 565 momentum, blokta 565 momentum, X diving sliding var, bir de zaten şeyden raid'den 560 geliyor arkadaşlar. Pası da zaten en yüksek momentumlu pas arkadaşlar. Gayet iyi. Sadece dribble eklemeniz lazım. Sharp step var yanlış bilmiyorsam. Onu eklerseniz gayet iyi. Bond karakter olarak gelmiş 9'a 7 arkadaşlar. Gayet iyi. Şu an oyundaki en iyi Bond düzeyi zaten arkadaşlar. 9'a 7 olması. Bu yönden değerli olduğunu söylemeliyim. Bond eksiği olanlar varsa şey yapar arkadaşlar. Evet. Easy win var. Easy win olması güzel. Yüzde iki defa oluyor. Trust GK. Evet, bu oyuncuyu da değerli yapan şeylerden birisi arkadaşlar. Bu Trust, yani kaybettiği zaman kaleciye %5 momentum kazandırıyor. Bu da ciddi bir avantaj olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kaleci, özellikle Japon kalecileri bir tık daha zor gol yiyecek gibi görünüyor. Bir de Shorshinko'yu da düşünüyorum. Yani hele ikisinde %13 aldığı zaman momentum, kaleci daha da durdurulmaz hale, yani şöyle diyeyim, gol yemez hale gelebilir arkadaşlar. %100 otoblok, oto intercept gayet iyi. Stand firm'ü var. %80 hızlı ayırıyor. Asyalılara 5 buff veriyor. Yani gayet iyi arkadaşlar. Hiddenleri çok başarılı. Yani onu söyleyeyim. Boş bir hidden yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben beğendim. Evet, burada şu Puyol'la alakalı bir şey vardı. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Puyol'da maalesef otoblok, oto intercept yok arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Bu ciddi bir eksiklik. 8,5 demiştim. Yarım puan kırıyorum arkadaşlar. Bunu hatırladım. Şey şey olarak oradan da kırıyorum. Yani bir dediğim gibi defans oyuncusunda blok intercept olmalı arkadaşlar. Otoblok, oto intercept, yani ciddi bir eksiklik olduğunu söylemeliyim. VS atalım diyor. Evet dostum, haberlerden sonra şey yapacağız. Vakit kalırsa atacağız dostum inşallah. Evet, %80 gideriyor ama bir defa yakalandıktan, yani şöyle diyeyim, bir pas stajında bir pas attıktan sonra istediği kadar recover kalsın. Arkaya top gittikten sonra bir avantajı kalmıyor yani, bilmiyorum. Ben o noktadan dolayı biraz şey gördüm. Hani bunu zaten fark etmiştim de söylemeyi unuttum arkadaşlar. Evet, Izawa hiddenler açısından gayet iyi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Statlara baktığımızda o da aynı Puyol gibi neredeyse. Dribble pas statları gayet iyi arkadaşlar, güzel gelmiş. Tackle, block, intercept de fena değil. Dengeli, çok dengeli, güzel. High ball'da good gelmiş. 1421, stamina biraz düşük kalıyor arkadaşlar. DM'de oynatırsanız sanki daha iyi olabilir gibi, ama defansta da iş yapar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü şey olarak güçlü. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şutu düşük. Bakın, çalımda 1 milyon 805 bin, pasta da 1 milyon 806 bin. Biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Payol'a göre epey bir düşük kaldığını söylemeliyiz. Diving sliding ayağa kayması 1 milyon 897 bin, 889 bin, 905 bin. Yani biraz düşük geldi gözüme arkadaşlar. Bu haliyle defanstan ziyade sanki DM'de daha iyi iş yapar gibi geldi arkadaşlar bana bu kart. Çünkü bully yiyebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü çok şey değil, ama matchup'ı kaybetmesi kaleciye güç verecek arkadaşlar. Evet, aynen. Mavi işideki kafasında dediğin gibi. Keser mi? Yani defansif stat olarak keser dostum. Biliyorsun şey var. Insight var. Insight gerçekten iyi. Ben Aoi'nin yerinin Ame olduğunu düşünüyorum. Geldin. Kaos'a hoş geldin. Aleykümselam. Evet, yani bunu oyuncunun biraz şey kaldığını söylemeliyim arkadaşlar. Yani DM pozisyonu sanki daha uygun gibi geldi. Ee, Dediğim gibi matchup'ı özellikle kaybedip kalecinize güç de verebilirsiniz. Çok şükür Ali Hocam, iyiyiz valla. Oyuna yeni haberler geldi. Onları duyuruyoruz işte. Sen de gözümüz arıyor. Yollarda kalıyor, şey yapıyoruz. Ya senin oğlanla bizim oğlan bir türlü denk gelemiyor. Senin oğlan online olmuyor galiba hocam ya oyuna. Çok düşük dostum.
Yani sana tavsiyem benim oynatma listelerimde ipuçları videoları var dostum. Onlara bakarak güçlü takım nasıl kurulur ona bak. Şu anki güçler arkadaşım 20-21 milyon civarında gibi. Serdar hocam hoş geldin. Yani şöyle diyeyim birkaç gün bekledi senin oğlanın girmesini Ali hocam ama denk gelmedi nedense. 99 oldu mu? İyi gözünüz aydın. O da şey olmuşsun. Ortalama düzeye erişmişsin. 106 kalmış yani. Evet, Gizema'da fena, yani iyi kart arkadaşlar ama dediğim gibi defansta oynatmak için çok güçlü değil gibi geldi bana. Yani biraz bunu yiyebilir arkadaşlar. O Gizema'ya kaç derseniz 10 üzerine 8 arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani defansta ben olsam defansta oynatmam. Açık konuşayım. Hani görüşe göre değişebilir arkadaşlar. Ama şey olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani kalecinize momentum arttırmak istiyorsanız tabii taktiksel olarak geçilme şeyini güdebilirsiniz. Şut sırasındaki ilk 20 ortalamasına baktığımızda arkadaşlar sıralamada bir değişiklik yok. Şu an çünkü gelen oyuncular arasında bir Okocha var arkadaşlar. Okocha 21. sıradaymış arkadaşlar. Baktım yani ilk 20'de değil gibi görünüyor. Handikap dostum düşürücü etki yapan takımlar oluyor. Senin gücünü düşürmeye yönelik formasyon kuran rakiplerin senin gücünü düşürmesini engelliyor. 36,5 gayet iyi ama Bont'la birlikte değerlendirmek lazım. Tek başına yanlış olur yani değerlendirmek. Yani Puyol için dediğim gibi dostum Hiddenleri güzel, başarılı. Support da bir Avrupalı çağırması olayı çok hoş değil. Defans yani şöyle defansı zayıf bir adam gelirse çok işe yaramayabilir. Bir de otoblok oto intercept yok. Sana bırakıyorum. Yoksa kartın güç anlamında gayet iyi. Evet, şu tarafında o koç arkadaşa şeye geldi. Teşekkür ederim Ali Hocam desteğin için. Şu tarafında o koça 21. sıradan girdiği için ilk 22 listesinde görünmüyor arkadaşlar. Şu an için kulüp metasında en iyi 2 gol atabilecek oyuncu Mbappe ile Zlatamovic arkadaşlar. Mbappe zaten gayet iyi ama e, şutu blok order değil arkadaşlar. Özellikle bir de Stanford'un defansların çok olduğu bir şeyde kadroda şutu çekmek kolay olmuyor. Burada Zlatamovic ve club metasının en yani gol atabilecek en mantıklı oyuncusu arkadaşlar. Statlarda fena değil. Ben şöyle diyeyim beğendiğimi söylemeliyim. Hem Avrupa hem şey için kulüp için gerçekten kesinlikle oynatılması gereken bir kart olduğunu düşünüyorum. Evet, voleye baktığımızda voley tarafında arkadaşlar sıralamaya konusunda zaten Okoça'da voley olmadığı için şey yapamıyoruz. Burada da ekstra bir yenilik yok. Havadan topa baktığımızda burada da listeye girebilen yeni bir oyuncu yok arkadaşlar. Önce son yayına göre baktığımızda aynı oyuncular mevcut. Evet, dribble'a baktığımızda burada arkadaşlar Okoça'yı gördüğümüz göre 11. sıradan giriş yapmış listeye. Bu da gayet iyi dediğim gibi. Yani oyuncu şöyle SS düzeylerinde dribble yapıyor arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi fena olmadığını söyleyeyim yani şey olarak ofansif olarak iyi bir kart gibi görünüyor. Evet, pasa baktığımızda bakın Puyol 16. sıradan girmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Yani buradaki sıralamada arkadaşlar bakın şey yok. O koça yok arkadaşlar. Puyol var. Yani e, pas statları ne kadar şey oluyor. Ya genel itibariyle fena değil Ali Hoca. Transferler iyi gibi görünüyor. Dengeli kartlar güzel. Oynar mı? Hepsi oynar. Metada oynar. Çok rahatlıkla oynayacak kartlar. Dediğim gibi burada ihtiyacınıza göre karar vermeniz lazım. Yani işte Japonlar özellikle zaten Trust istiyorlarsa Trust için kesinlikle atmalılar. Hani kaleciye ek güçlendirme istiyorlarsa. Ninja olması ayrıca bir avantaj. Dediğim gibi özellikle DM'de Ninja çok tehlikeli olur arkadaşlar. Pas attığınız zaman özellikle evade oyuncular da toplara biliyorsunuz bir ya da iki oyuncuyla sınırlı. Araya girdiği anda tehlikeli olabilecek bir şey. Evet, şöyle baktığımızda burada Okocha listede görünmüyor arkadaşlar. Verkaç'a bakıyoruz. Verkaç'ta Okocha 11. sırada arkadaşlar. X skill olduğu için gayet iyi. Listeye yeni eklenen olarak o var. Evet burada takıla baktığımızda takıl tarafında şöyle bakın şeyde Payol 20. sıradan girmiş görünüyor arkadaşlar listeye.
Izawa bakın yok listede arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok üst düzey değilmiş yani ilk şey olarak defansif skill'leri. Evet bu tarafta Intercept'e baktığımızda yedinci sırada arkadaşlar Payol. Yani gayet iyi bir derece elde ettiğini söylemeliyim. Gayet güzel. Evet pardon bu bloktu arkadaşlar yanlış söyledim. Blok olarak yedinci sıradan giriş yapıyor. Intercept olarak baktığımızda da arkadaşlar bakın burada beşinci sırada. Beşinci sırada görülüyor. Gayet iyi. Gibi arkadaşlar burada. Evet, kaleciler tarafında arkadaşlar yeni bir kaleci gelmediği için çok fazla bir değişiklik yok. Bu tarafa baktığımızda da yine aynı şekilde meta olan kaleciler zaten aşağı yukarı birbirlerine yakınlar arkadaşlar. Bir müjdeli haber vereyim arkadaşlar. Özellikle sosyal medyadan bir kampanya vardı. Dream Team Cup'la alakalı bir gönderi paylaşımı ve orada oynanacak maç ve atılacak gollerle alakalı bir hedef verilmişti arkadaşlar. Bu hedefin tamamlamışız. 50 Dream Ball'u yakında hediye olarak alacağız. Bu da gayet güzel bir haber. Onu da işte, şu an daha şey yapmadı. E, daha e, daha dağıtılmadı diye biliyorum arkadaşlar. Muhtemelen canlı yayınla birlikte belki verebilirler. Canlı yayından sonra arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya da daha evvel de olabilir. Evet, bugün bir yenilik dikkatimi çekti arkadaşlar. Formasyonları seçmiş olduğumuz yerde biliyorsunuz ikili formasyonlar vardı. O ikili formasyonlarla alakalı bir şey yoktu arkadaşlar. Normal filtreleme kısmında bir filtre yoktu. Bu şekilde ayırt etmekte zorlanıyorduk. Bu formasyonlar kısmına ikili formasyonlarla ilgili özel bir şey gelmiş arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Dediğim gibi bir şey ararken çok daha rahat bulmanızı sağlar. En azından şu an çiftli formasyonlar daha çok kullanıldığı için arkadaşlar özellikle böyle bir filtre getirilmesi iyi olduğunu söyleyeyim yani. Evet, ikinci şey de bu güncellemeden sonra arkadaşlar mağazadan değiş tokuş yaptığımız yerde arkadaşlar toplu seçime imkan tanıyor. Böyle bir özellik geldi. Bunu da duyurmak isterim özellikle. Bu da gayet iyi olmuş. Dediğim gibi toplu, yani önceden tek tek seçerek alıyorduk arkadaşlar. Burada toplu seçip neyin ne kadar harcanacağını görüp ona göre ayarlama yapabiliyoruz. Gayet iyi. Evet, bu da Serdar Hocam, az önce yerine gelen Serdar Hocam'ın atmış olduğu transfer gayet şanslı arkadaşlar. İlk şeyde Banner'da iki oyuncuyu birden bulmuş arkadaşlar. Yani çok iyi olduğunu söylemeliyim. Yani zaten paid transferde de Okoça'yı almıştı arkadaşlar. Üç transferde Okoça'yı buldu. Bir step'te de arkadaşlar şey aldı. Banner'ı yani dört step'te toplamış oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Hocam WhatsApp senin ismin ne olarak geçiyor? WhatsApp dostum şöyle diyeyim yani özel numaram olduğu için çok şey yapmıyorum mümkün olduğunca. Özel yani bir sorun varsa şey yapabilirsin. Buradan yardımcı olabilirim yani. Evet bu Heartland sende var. Yani yeni rework aldı ama dediğim gibi o şutu block order değil. Çok şey değil. Sen de kolay mı buldun? Valla yani Ali Hocam yani kolay bulduysan gayet iyi. Bugün izlemiş olduğum videolarda genel itibariyle bu step biraz geç çıkıyordu benim izlediklerimde arkadaşlar. Ama Melih Hocam da Izawa'yı beşinci stepte bulmuş. Sen de çabuk bulduğunu söylüyorsun. Serdar Hocam da bulmuş. Maşallah epey erken bulan var arkadaşlar. Ben 3 step atabildim arkadaşlar. 3 stepte maalesef Dupe Taçıban'a geldi sadece. Başka bir şey olmadı. Evet, bu şekildeydi. Evet, bu da Melih Hocam'ın kurmuş olduğu kadro arkadaşlar. Yeşil Gül için kurmuş olduğu kadro Izawa'yı kanatta kullanmış, paylaşmış olduğu için ben de size sunmak istedim. Evet, şans size güldü aynen Ali Hocam. Olsun dediğim gibi her zaman şanslı olmuyoruz maalesef. Yani bazen işte oyun tersini yapıyor, vermedim, vermiyor. Bir de şey tarafında da denedim ben. E, Roberto tarafına da birkaç step denedim ama yok arkadaşlar orada da alamadım. Yani bu son iki transferde sinek avladığımı söylemeliyim yani kötü geçiyor. Evet, Meli hocamın kadro da gayet iyi arkadaşlar. Tam ağır defansif bir kadro. Yani Mavi Günün içinde bu Asya kadrosu arkadaşlar. Daha doğrusu çok da renk için oynamış olduğu kadro da bu şekilde. Dediğim gibi çok aşırı defansif bir kadro olduğunu söylemeliyim. Arkadaşlar
Cumartesi günü bizim kulübün Bref kulübüyle yani Fransız olan Bref kulübüyle bir maçı olacak dostluk maçı. Dostluk maçına katılacaklar da listesi bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi Cumartesi günü yani bizim saatimizde akşam 10'da olacak arkadaşlar. Eğer bir çakışma olmazsa yani benim de bir iş durumum var. Ne olmazsa oraya yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Abdurrahman Furkan kardeşimle oynayacak arkadaşlar. Dediğim gibi e, eğer şey olursa zaten randevu oluştururum. Oradan takip edebilirsiniz. Ha, Macit hocam zaten epey bilgili Yusuf hocam. Ona da şey yapabilirsiniz. O da gayet bu konuda oyunu benden de daha uzun süredir oynuyor yani öyle söyleyeyim. Ali hocam hoş geldin. Bu Dünya Kupası arkadaşlar yayınlarını yapmış olduğum Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri oldu. Peru ile Cezayir eşleşti arkadaşlar. Çin ile de Arjantin eşleşti. Bu da şey olarak özellikle Peru takımının arkadaşlar bizim kulüpteki Chris'in katılmasıyla gerçekten Peru takımı ciddi bir favori durumuna geldi. Ama karşısındaki rakipte de gerçekten güzel oyuncular var. Bakalım çekişmeli bir maç olacak. Arjantin tarafı da Çin tarafı da gayet iyi. İki maç eğer çakışmazsa arkadaşlar yayın açmayı düşünüyorum bu şeyler için. Birinin tarihi belli oldu arkadaşlar. Pazar günü 11'de yanlış hatırlamıyorsam. Pardon 10'da. Pazar günü 10'da arkadaşlar. Peru ile Cezayir'in maçı. Ludwig açmış arkadaşlar. Yayınlayacakmış İspanyolca ama ben de açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben daha önceler açmıyordum çakışma oluyor diye ama geçen baktım benim yayınlar Ludwig açınca bu konuda bir sakınca olmadığını fark ettim. Onun için ben de açmaya karar verdim arkadaşlar. Dediğim gibi şey yapacağım. Kapağını da oluşturdum ama randevu kaydına girmedim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da yayınlamaya çalışacağım. Evet, bakalım ne olacak? Şu anki son listeye göre de arkadaşlar sadece Fonseca kaldı arkadaşlar. Fonseca da muhtemelen bu ay sonunun Battle Pass'i olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, Şu an tabloda duyurmuş oldukları bütün oyuncular geldi transfere. Sadece Fonseca kalmıştı. Fonseca da muhtemelen Battle Pass olarak gelecek arkadaşlar. Evet, canlı yayındaki duyuracağım haberler kısaca böyleydi arkadaşlar. Şimdi takım analizi ya da soru talebi olanlar varsa bunlara cevap vermeye çalışayım arkadaşlar. Ha şeye bakacaktık. Hemen oraya geçmeden şu Suna Gitsun'dan arkadaşlar iki oyuncuyu bir karşılaştıralım. Şuradaki isimlerine bir bakalım arkadaşlar. Team linki çalıştıracağız. Çalıştıralım mı? Çalıştıralım. Sunamın insight master'ını çalıştıralım. Formasyonu fizik olarak ayarladık. Evet, şöyle baktığımızda arkadaşlar pas statı olarak maşallah Thuram'ın pası da fena değil arkadaşlar. 1955-1989. Evet, gayet iyi. Dribble tarafına bakıyoruz. Evet burada dribble'da Payol ciddi derecede yüksek arkadaşlar. Takıl statlarına baktığımızda Thuram daha iyi arkadaşlar takılda. Blok statına baktığımızda Thuram bir tık daha iyi görünüyor. İntercept tarafına baktığımızda Thuram daha iyi arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Statlar açısından değerlendirdiğinde Thuram daha iyi gibi geldi arkadaşlar. Yani ben açıkçası şöyle diyeyim. Yani Puyol'un gerçekten işlevsel yanları var ama Thuram mı Puyol mu derseniz şu anki bakışımdan sonra arkadaşlar bence ben olsam Thuram oynatmaya devam ederim yani. Başka Gitsun'dan bakmak isteyen var mı arkadaşlar? Bir şey bakılmasını istediğiniz şey varsa ona bakalım. Bir şey bakalım arkadaşlar. Bir dakika nerede o? Bakalım arkadaşlar şeyin Okoça'nın durumunu merak ediyorum. O-
eksenlerinde çalıştıracak bir şey var mı ona bakalım. Yakıt formasyonu, fiziği ayarı, bunda fizik yaptık. Yani bunun pasifislerindekiler şey değil. Burada Rising Sun'ı çalıştıracağız arkadaşlar. Çünkü Genzo Rising Sun. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı renk gününde Genzo'yu atamıyor görünüyor. Şeye bakalım. Diğer mavi kaleci Valtes'e bakalım. Evet, pasiflerinde arkadaşlar şunu çalıştıracağız belki çünkü yerden geliyor şu. Evet burada da zaten şey yapmıyor. Yani o koça kendi gününde arkadaşlar mavi kalecilere gol atmakta zorlanacak gibi görünüyor. Şeye bir bakalım. Yani diğer mavi kaleci e, Hernandez'e bakalım. Evet, burada da Zino Hernandez'de arkadaşlar. Yani şut stat arkadaşlar maalesef yeterli değil. Bu kırmızı kalecilere karşı muhtemelen etkili olabilir. Bakalım. Kırmızı kaleci olarak Doleman vardı. Doleman'ın pasiflerde National League var. Yani arkadaşlar burada maalesef şey yetmiyor. Pasiflerde bakıyorum. Evet. Ancak şu buff on inside win remove the buff çalışırsa arkadaşlar gol oluyor. Tamam ona da bakalım. Evet, yani burada bile arkadaşlar biraz durum sıkıntılı. Yani çok gol atabilecek düzeyde değil gibi şöyle baktığımda. Başka kırmızı kaleci kim var? Salinas var. Salinas'a bakalım. Evet, Salinas yüksek görünüyor arkadaşlar. O koça biraz şey kalmış. Yani şutörden ziyade sanki pasör gibi böyle bir şey daha mantıklı olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çok iyi değil yani şut tarafında onu söyleyeyim. Yani oyun içi biraz tabii inspire falan bir şey alırsa gol atabilir. Ama şartlar eşit olduğunda arkadaşlar bu durum. Genelde kalecilerin statları biraz daha düşük oluyor onu söyleyeyim. Evet Izawa'nın şeyine bakalım. Izawa'yı matchup olarak seçelim. Mesela Natu'yu seçelim. Buradan hızlarına bakalım. Nerede bunlar hızlarları? Evet. Izawa Natu'yu kesiyor görünüyor arkadaşlar. Enteresan. Şöyle bir dakika. Pasifleri. Pasifi görmedim arkadaşlar. Buradan. Evet, bunlar yani şu pasiflerin çalışması lazım arkadaşlar. Mesela Inspire çalışırsa oluyor. Buffon Insight Remove DevOps çalışıyor. Ama ilk şeyde arkadaşlar şu an için renk avantajına rağmen Izawa güçlü görünüyor. Enteresan. Formasyon fizik. İkisi de fizik yapalım. Hatta biraz daha bir tık daha açıldı fark. Formasyonda. Ekstra aldığında momentum artışı arkadaşlar onu da ekledim. Güzel. Yani site kendini geliştiriyor arkadaşlar her defasında. Yani NATO'ya karşı bu şekilde başka kırmızı kim var diye bakıyorum. Mesela Stygien'e bakalım. Stygien'i kesebilecek mi? Kullanmıyorum. Evet, buradan pasına intercept seçeceğiz. Evet, burada da intercept'i kesiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Yani ufak şartlar eşit olduğunda yapıyor arkadaşlar. Kesiyor. Görünüyor. Evet, enteresan. Yani ben bu sonucu beklemiyordum açıkçası. Kırmızılar biraz volley atar diye düşünüyordum ama Izawa sanki bir tık daha iyi gibi. Yani bu haliyle defansta da oynayabilir o zaman. Yani o şeyi değiştiriyorum o düşüncem o zaman. Hani tabii burada şartlar eşit olursa arkadaşlar yani dediğim gibi biraz şey yapmak lazım, denemek lazım bu durumu. Başka isteyen bir şey var mı? Yani isteyen yoksa dediğim gibi şey geçeceğim. Oyuna geçeceğim. Oyunda analize bakacağız. Hesap analizi.
Beyaz, kırmızı beyaz mı diyorsun? Bakalım. Evet, beyaz geçiyor. Hadi bir dakika. Bir balık seçildi. Şöyle dayanayım. Yok. Diaz da geçemiyor. Şartlar eşit olduğunda pasifinde var mı bir şey? Yok. Pasifinde yani bilmesi lazım. Matchup'ı bilirse belki yani şunlar aktif olduğunda geçiyor da bunun için matchup bilmesi lazım. Yani fena değil. Ama şu an kırmızı oyuncular da duruyor arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi şartlar eşit olduğunda ama ufak bir kritikte ya da buff farklılıklarında arkadaşlar oynayacak gibi çünkü çok yakın yani durum. Evet, evet, bu manuel nasıl açılıyor diye sorunlar vardı arkadaşlar. Şimdi gideceğim oraya zaten oyunun biraz şeyini yükselteceğim. Çözünürlüğünü ben renk maç yapımı biraz kasıyor diye şeyi düşürmüştüm arkadaşlar. Şuradan gireyim hemen. Bakın burada menü kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmına. Ayarlar kısmında gameplay kısmı var. Oyun oynanışı. Burada şu bakın. Matchup results dedikleri. Burada display command value and winning percentage. Bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. O barı görmek istiyorsanız. Evet, Insight Master'ı da alacak. Evet, Insight Master alsa daha da şey etkili hale geliyor. Evet, şimdi şeye bakalım. E, Yiğit 60 hesap ID'si. Uğur hocam burada mısın? Uğur hocam da şey yapmıştı. Orada alsam mı diye soruyordu. Bakmayayım sana. Tamam onu sen bilirsin. Evet, hesap analizi isteyen var mı arkadaşlar? Ya arkadaşım var. Tamam. Hangi deke bakacağım arkadaşım? Şey olacak. Evet, gayet iyi görünüyor. Yani ben burada şu oyuncu yerine Zlatamovic'i tercih ederdim dostum. Yani daha iyi bir tercih bana sorarsan takıma ekstradan güç sağlıyor. Burada da bunun yerine bunu tercih ederdim. Hatta ortaya koyardım bunu. Onun dışında bence Avrupa kadron gayet iyi dostum. Eksiğin de yok gibi. Yani güzel, çok iyi. Bond'un da iyi. Yani diyecek hiçbir şey yok. Takımın çok güzel. Yani şu anki haliyle oynar. Ben oynamaz demiyorum kesinlikle. Ama şey şu oyuncunun defansif statları biraz daha iyi. Onun için bir de follow var. Ortaya koyarsan iki follow'lu gayet bir şey olur. Başka yerlere bir şey olur. Evet, şeyden dolayı gene biraz geri çekildim. Vantilatör geliyor. Rüzgar engelleme şey yapıyor herhalde. Şöyle yapayım arkadaşlar. Nedense oyunun sesi açık değil. Şeye geçiş yapayım. Tabletin mikrofonundan konuşayım. Şu an nasıl geliyor sesim?
Gürültü engelleme de ne kadar hassas maşallah. Azıcık bir rüzgar geliyor, onu bile şey yapıyor. Çok az geliyor inanın, yani böyle şey oluyor. Evet. Gayet iyi de Olcay hocam. Yani şöyle bakıyorum başka Avrupalıların var mı diye. Evet, Kalt Schneider falan da var. O Latin tarafında var. Latin tarafında gayet iyi. Yani burada ben kaleye Espadas'ı koymanı tavsiye ederdim. Onun dışında bir tavsiyem yok. Evet, güzel. Kadron gayet iyi. Evet, evet, şu an gayet iyi. Yani bir şey yok. Sen oyunun mantığını da iyi anlamışsın zaten. Yani kurduğun takım da güzel. Bond'u da gayet iyi. Yani doğru yoldasın hocam. Böyle devam et. Evet, başka hesap analizi isteyen var mı? Salinas da oynuyor zaten. Yani şey değil. Hatta RNG çok fazla oluyor. Ya Genzo'da olduğu gibi o son 3 SS gelen kalecilerde RNG çok fazla oluyor. Yani kırmızı günü ben Brian'la şut çekiyorum arkadaşlar. Barda %60-70 falan görüyorum. Gene tutuyor yani Salinas topu. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Ya da hesap analizi isteyen var mı? Uğur hocam, burada mısın tekrardan? Evet Can. Bakalım Can. Anniversary dönemi geçtikten sonra arkadaşlar oyuna olan talep de biraz düşüyor. Gerçekten şeydi. Anniversary döneminde canlı olarak şeyleri görüyorduk arkadaşlar. 40'ları falan görüyorduk yayını. Yapacak bir şey yok. Yani bu oyunun maalesef şeyi bu. Transfer attıktan sonra PvP atalım mı abi? Ne transfer atacaksın ki Yiğit? Şey mi, Izava'ya mı atacaksın? Tek 2 dedi. Sana tavsiyem, bunun yerine bunu koyarsan daha iyi olabilir gibi geldi bana. Can, onun dışında çok bir şey görmedim. Gayet iyi takımın. Güzel, tam zaten şu ara meta olarak oynanan takıma çok yakın. Dediğim gibi sadece şurada bu oluyor. Burada da şeyi oynatıyorlar. Davi oynatıyorlar genelde. Ama sen şey yapmışsın. Yani full support olsun diye DM'yi çekmişsin. Fena değil. Bu da mantıklı aslında. Şey değil. Eğer defansım çok sağlam olsun, hiç geçirmeyeyim falan ya dersen olabilir. Yani Raps'ın güzel kart, güçlü, gayet iyi. Şu an için ama support olanlar daha revaçta, onu söyleyeyim. Yani Raps'ın oynatılıyor, kaleciye trust verdiği için, güç verdiği için oynatılıyor. Güçlü bir defans gerçekten. Hani yardıma çağırdığında da özellikle ikinci şeyde intercept'i yüksek düzeyde, blok statları da gayet güzel. Ama şu anki şeyde bana kalırsa Raps'ına ihtiyacın yok.
İleride bir debuff meta gelirse o zaman belki şey yapar. Raps'ın işe yarar. Çünkü kalkana ihtiyacın olacak, ekstra kalkana. Bond'un da fena değil. Bond'un da iyi. Kalkanın bir tık düşük kalmış. Yani ağır düşürücü bir takımda zorlanabilirsin. Mesela geçen ben 103'e 42 geldim arkadaşlar. Çok ağır düşürücü bir takım geldi. Yani mesela öyle bir takımda şu an senin Bond ve kalkanla çıkarsan adam seni fena derecede ezerdi. Yani bu şey muhtemelen taktiksel oynuyor. Adam muhtemelen emek hesabı var. Şey yok elinde herhalde. Yeni oyuncular yok. Çok az yeni oyuncu kurmuş. Ağır debuff bir kadro kurmuş. Evet. Güzel Can. Yani dediğim gibi takımın çok iyi. Şu an için idare eder. Dediğim gibi DB biriktirmeye bence şey yap. Şu an için götürür seni 2-3 ay. Sonra kim öyle kim kadar. Şu an herhalde kulüp metasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kulüp metası biraz aktif olacak gibi. Evet, PvP yapmak isteyen varsa biraz PvP yapabiliriz. Ha, olur. Ona da bakalım Can. Neye? Dost. Ha, bunu ben yazmadım. Ha, Yiğit demiş olabilirim yanlışlıkla ya dostum. Can'a şey yapıyordum. Can'la konuşuyorduk. Evet. 4 ve 5. dek demiş. Bakalım. Evet, gayet iyi. DM'de 2 tane follow oyuncu. Ortada da bir follow oyuncu var. Yani orta hattın tamamı follow. Çok iyi. Köşede de pasörlerim var. Diyecek bir şey yok dostum. Güzel. Takım iyi. 5'e bakalım. Evet, burada gayet iyi. Yani sana tavsiyem DM'de oynatma bu oyuncuyu. Çok yüksek, yani şöyle diyeyim, tamam fena değil, defansif statları bir tık iyi yani o şey, ama ya DM düzeyinde oynayacak bir defansif stata sahip değil. Daha çok AM daha iyi gibi bana sorarsan. Onu öne alabilirsin. DM2 alabilirsin. Alberto'yu alabilirsin. Casagrande'yi şey yapabilirsin. Ya da bu oyuncu da gayet iyi. Zanetti de gayet iyi. DM'de oynar. Bu da mesela şey de alabilirsin oyuna. Gayet iyi dostum. Burada güzel. Can, burada Bond'un işte biraz Bond'unu yükseltmen lazım. Sanki bir dakika 90, evet 90 galiba Bond. Onun dışında bir şey görmedim yani. AM'de ASPP, forvetlere de Hino ve Santana düşünüyorum. Santana değil de burada e, ya e, kullanacaksan Diaz'ı kullan ya da varsa Natureze'yi kullan. Ben ikisini tavsiye ederim. Santana çünkü şutunda blok order yok. Kaldırman lazım. Vole denk gelirse o da inspire şeyi kaybediyorsun. Bilmiyorum yani. Ha, Bond'un 100'se tamam, iyi. Evet, bu kadron da gayet iyi. Bu Merillo arkadaşlar gayet iyi ya. Güzel de pas atıyor, onu söyleyeyim. Yani böyle şey olarak skill'de kitlediği için özellikle baktım hafta sonraki maçlarda bu Merillo ile birlikte arkadaşlar oyun kuranlar gördüm yani. Bana gelmedi tabii. Yani çok şükür üçünü buldum orada. Çok iyi gitti transfer de. Sadece Merillo kalmıştı. Ona da zorlamadım. Diğer transferler ama çok berbat geçti. Evet, başka takım analizi isteyen var mı? Eğer yoksa Yiğit PvP'ye davet etti. Ona geçeceğim. Evet, Merillo bizden olsun. Forvet'te kim oynayacak? Ya şöyle diyeyim dostum. Forvet'te Natu olabilir. Üçlü forvet oynayacaksan Pepe'yi de forvet alabilirsin. Pasör olur yani. Medalle Pepe almalı mıyım? Yani şöyle diyeyim, Pepe güzel bir pasör dostum. Yani Eveydi de güzel.
Defansifi de fena değil. İş yapıyor. Şu an Latin oynayanların çoğunda Pepe var. Yani tercih edilen bir şey. Yani şöyle diyeyim. Senaldo desen Senaldo bir tık geri kalmıştı. Alınabilir dostum. Evet Ahmet hoş geldin. Evet Varimatra. Hocam adaşımmış Hakan. Tamam olur bakalım. Yani Natu'nun uymuyor zaten de işte Santana'nın şeyi iyi değil. Natu geçti mi yani penaltı araya şuturla birlikte blok ordu şutu var ya gayet iyi oluyor. Gol atıyor yani onu söyleyeyim. Ondan dolayı ya da Diaz'ı kullanacaksın. Diaz da çok iyi. Diaz özellikle şeyi açmazsan, voleyi açmazsan matchup'ı geçtiği anda içeride direkt blok ordulu şutla da vurabilirsin otomatik. Duruma göre kaldırırsın yani topu. Evet şimdi adaşımın şeyine bakalım. 754. Bendeki Latin kadrosunu gösteririm olmazsa sana Can birazdan. Evet, Türk Claw. Evet bu kulübe sanki denk geldim geçenlerde ya. Dek kaç demiş? Dek 2. Hmm. Evet iyi. Gayet iyi. Hele defansın DM ile çok sağlam güzel olmuş. Şurada Brian'in yerine acaba başka bir golcüm var mı? Ya Brian de güzel golcü ama blok ordurlu şeyi yok. Şutu yok. Ondan dolayı biraz çekincem var. Pierre'de de şey yok. Bakıyorum evet yok. Bakıyorum alternatif golcüm var mı diye. Ha bak mesela bak şunu koyabilirsin dostum. Yani şuraya Zlatamovic'i koy bana sorarsan. Yiğit'im soru soranlar oluyor. Şimdi onlara bir şey yapayım da ondan sonra geçeyim dedim. Margus var. Ha mesela Margus tamam. Margus şöyle diyeyim. Hani bunu taktiksel olarak oynatıyorsan anlarım dostum. Defansı iyi. Pası da evet güzel top da geçirebiliyor. Kanattan top da atabilir. Eğer ki oynatacaksan onu anlarım ama şurada bence şeyi oynatma. Zlatamovic ya da Margus'u oynatabilirsin. Bana sorarsan Zlatamovic daha iyi olur. Ama kırmızı golcümde olsun dersen hem yeşil hem beyaz ya mavi hem de şey olur. Kırmızı golcünü şey olur yani Margus'u da oynatırsan. O kadron güzel. Bond'un da iyi. Bir sıkıntı görmüyorum ben dostum. Gayet güzel. Evet kulüp olarak da maşallah epey şeyi var. Müller'in de var. Kaleci zaten. Evet Margus'u gördüm burada. O Latin kadron da var. Evet burada gayet iyi. Aynen öyle Can. Yani ikisi %5'ten ekstra veriyor full power'da. %10 katıyorlar takıma. Evet burası da iyi dostum. Gayet güzel. Dedim ki şu oyuncuyla bunun yerini değiştir bence. Bana sorarsan. Çünkü bu oyuncu defans yapar ama bu oyuncu bazen bully yiyor yani onu söyleyeyim. Yeterli kalmıyor. Evet varyasyonlar var zaten aşağı yukarı. Evet sende maşallah kadro iyi. Bond'un da iyi. Ben sıkıntı görmedim. Varimatra. Gayet güzel adaşım. Evet. Başka yok galiba yorum yazan. Yiğit'in şeye gidelim. Bu maçtan sonra Yiğit Can şey yapayım sana. Latin için öneri şey yapıyorsan kadro bakalım biz seninle.
Ben hangi kadroyla oynuyordum ya? İşte gelir mi? Yani gelir belki, dediğim gibi transfer şey olur. Şöyle yapalım. Latin mi oynayalım? Tamam, Latin oynayalım. Latin ama şeye çok ters geliyor bu. Yeşil şey yok, forvet yok. Rahat gol atamayabiliriz belki Genzo'ya. Bakayım ne var diye şöyle. Tamam. Bu kadroyla çıkalım. Ters gelen bir meta. Japon'a ters geliyor şey. Çöp kart şöyle statlar, o oyuncu kalkan veriyor, aynı zamanda full power'ı çok erken aktive ediyor dostum. Özellikle bir taktiksel olarak kullanılan bir kart. Onu söyleyeyim. Yeşil günleri falan çok kullanılıyor. Ben özellikle Schneider'la stamina tüketmeye yönelik oynadığımda full power olması güzel oluyor. Schneider'ın gücü az gidiyor. Karşı tarafın gücünü çok tüketiyorsun. O Morizaki var kalede. Ben de Genzo ile çıktın zannediyorum Yiğit. Olur bakalım Ahmet. Ah be, acele ettik. Baksınlar dostum, şey değil zaten. Maksat zevk almak burada, şey değiliz. Bir de yayında bir tık gecikme oluyor. Yapamadık daha pas. Maşallah Yiğit aldı şeyi. Takıma da alışkan olduğu için daha rahat oynuyor arkadaşlar Yiğit. Evet bakın, marka da yaptım ama yetişmedi arkadaşlar, bilmiyorum yani. Evet, gol gelmiş olabilir arkadaşlar. Bakalım. 20k fark görünüyor arkadaşlar. RNG oldu. Evet, ilk yarı bitti. Rahat oyun kuruyor ya bana karşı Yiğit.
Salinas bak, ikisi ayrı metalar dostum. Salinas Latin oyuncusu. Morizaki Japon oyuncusu. Yani Japon takımında Salinas oynamaz. Onun için diyorum sana, videolarıma bakabilirsen şu an şey yapıyorsun. Hani alakalı şeyleri yapman lazım. Of, follow da çalıştı. Olur, seni de yapabiliriz Can. Latin'e de hiç alışık değilim ya. Oynamadığım için çok fazla. Of, çok fena bir yere girdik. Buradan çıkmaz top. Evet, standoff oldu arkadaşlar. Bende şu an 2 tane alacak kadar var Furkan. Daha almadım yani, şeyi bekletiyorum. Güzel güzel. Çok iyi. Oyunu açarak oynuyorsun. Çok iyi maşallah. Bir de ters renkleri yakalıyor maşallah. Çok iyi. Ben önce şey kaldım ya. Nereden atık yapacağım, şey yapamıyorum. Evet, uzatmalara gitti maç. Matchup'ı da bilemedik. Evet, hızlı bitiyor yarı, dediği gibi. Allah'ım ya. Çok şey geliyor ya. Pasa karar veremedik.
O 162 buff gayet iyi ya. Buff eşitlenmiş gibi. Momentum artısı da var şu an. Evet, hep sana oluyordu. Aracı bu sefer bana oldu. Evet, iyi, teşekkür ederim. Başka yapmak isteyen var mı? Onu da ayarlardan şöyle diyeyim. Oyuncunun kartının üstüne basıyorsun dostum. Skill'lerin olduğu sayfada e, en üst sağ köşede skill'lerin hemen üstünde sağda bir şey var. Çark var. O çarka bastığında skill'lerin yerini düzenleyebiliyorsun ve şutun yanında şey var, boşluk var. O boşluğu doldurduğunda şey oluyor. Payol iyi. Fena değil dediğim gibi. Yapamazsan söyle, göstereyim yani. Tamam Yiğit. Başka yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Yiğit zaten bana şey yaptırmıyor sen. Bir de şey yani acemi olduğum bir şeyle çıktım. Latinlerle bir süredir oynamıyorum. Yani biraz oynamayınca şey kalıyorum. Sen devamlı Japonla oynadığın için takımını da iyi tanıyorsun. Daha iyi oyun kuruyorsun benden. Evet, Olcay hocam şu Samet kod atmış, ona şey yapayım, katılayım, ondan sonra seninle ben kurayım, yapalım maç. Sen de var ya Furkan, beni şey yapıyorsun. Neyse dur bakayım, hadi bir de Japon deneyelim bakalım. Şu Japon'a bir bakayım ama hiç oynamadık ki. Şöyle bir bakalım. Tamam herhalde ya. Önüne çıkalım olmaz. Yalnız işte oynamadığım takımlarla şey oluyor biraz. Avrupa'ya bir tık alışır gibi oldum. Ya bu şeyde biraz dediğim gibi paket de aldım dostum. Bir de şeyde nasıl diyeyim, şans transferler şey şans faktörü de çok iyi gitti yani, öyle söyleyeyim. Evet, SS3'te arkadaş. Evet, bir de kulüp var aynen. Yok, kulübe artık bitti işte, gördüğün gibi tükendik. Yani kulübün süresi biraz kısa sürüyor işte Ahmet. Yani ondan dolayı biraz geri kalıyor aslında. Fena şey takım kurulmayacak gibi. Şu an golcü eksikleri var. Mark yaptım ama yetişmedi herhalde. Evet, şut çekti. Momentum arttırdı. Bunda yapacak bir şey yoktu zaten elimizde. Evet, Matsuyama'dan geçmedi. Şeyde çalışmıyor. Tsubasa yok tabi takımda. Takıma bakmadan kurarsak böyle olur işte. Verkat çalışmıyor. Mecbur matchup'ı şey yapamadık. Giremedik yani.
Toe Trent'i var da işte dediğim gibi oynamadığım için hiç yerleştirmemişim bile Furkan. Evet, bu da RNG oldu. Evet, haklısın. Ne diyeyim şimdi, RNG oldu, evet. Evet, doğru bildi. Ben ters oynar diye düşündüm de. Yani karışık kurmak, bilmiyorum, ben karışık kurmayı çok seviyordum da böyle böyle bizi buna alıştırdılar ya. Öyle ne diyeyim şimdi. Evet, RNG oldu yine arkadaşlar. Evet, way to go diyor. Ne diyeyim şimdi? Oldu mu oluyor. Yapacak bir şey yok. Ya da şöyle yapayım, bir dakika. 3-2-3-2'ye geçeyim. Tsubasa'yı alayım bari de, yani şey olsun. Verkaç çalışsın. Hyuga'nın şeyi çalışmıyor yani. Neredesin? Benim sevdiğim Asya. Pardon. Yanlış baktık. Heh, şu. Şuna geçelim. Buraya alalım. Şöyle yapalım. Tamam. En azından Hyuga ile şey çalışsın. Verkaç çalışsın. Bu kadardan da olmuyor. Verkaç. Verkaç'ta da Misaki yok. Maşallah.
Doğru tahmin. Kime geldi? Taca mı çıktı, Tornera mı? Ha yok, Şoşinko'ya gelmiş. Kime atacağız ki? Yani Nitte atsak da Nitte ters renk. Hyuga'nın uyanması lazım. Hyuga hala uyuyor. Vakashimazu'muz da yok ki yedek golcü olsun. Ne yapsak? Neyse şut çekelim artık. Doğru tahmin etti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani dribble'ı atsam dedim. Şimdi dedim onu da yaparsa fırsatı kaçırırım. Bravo diyelim adama da. Adam doğru tahmin. Gene arenci oldu. Al işte. %50'yi de bıraktı bizi yani. Bildi deme çaba. Baktım bak kapattı skill'e Furkan. Hem dribble'a açık hem şeye açık. Ver kaça açık. İki yönlü çalışıyor. Baksana Rainbow kritik şey attı. Full power da açık değil. Çok fazla fark var. Tebrik ederiz arkadaşı. Evet, Olcay vardı herhalde. O maşallah SS4'sün ha. Olur ha, şey yaparız ya ama işte zevk alır mısın bilmiyorum yani. Önemli değil Samet. Ne demek?
Evet, Manuel'i iyi yaptı arkadaşlar geriye doğru. En iyi kaleci diye bir şey yok dostum. Metalara göre şeyler değişiyor. O güzel pastı Arda. Çok iyi pastı. Evet, haklısın. O konuda Boundary Break için aynı oyuncuyu koyman lazım. Ya da 4 tane o oyuncunun farklı bir varyasyonunu kullanabilirsin. Çok bekledik. Pas atacağımızı hissettirdik adama. Kritik de attı. Hiç öngörüleri doğru ya. Atak yapamadım hiç. Olcay'a karşı. Olcay mıydı ismi? Evet, güzel yakalıyor arkadaş. Gerçekten diyecek bir şey yok. Gerçek şey olarak iyi. Ben manuelde yetersiz kalıyorum yani. Evet, direkt bak şeyi de iyi kullandı. O direkt bütün oyuncular da şeye düşürmüş. Defansa düşürmüş. Yetenekli bir oyuncuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ben yetersiz kalıyorum bu arkadaşa karşı. Önlemini aldı yani. Yani burada Evade'in şey çalışmamasını anlamadım. Yani normalde yakın bir şey olarak birbirine. Ama yaptı yani hata. Diyecek bir şey bulamıyorum. RNG oldu burada. Gol hakkıydı yani.
Gümüş kritik attı ama kalede Müller var arkadaşlar. Yani ters renkteyim şu an. Tutabilir yani. Belki gold falan olsaydı bir gol şansı olabilirdi de. Evet, arenci oldu. Ya aynı şey yaptık da arkadaş, çekiyorum geriye gelmiyor arkadaşlar ya. Yani aynı tuzağa düşüyorum yani. Tebrik ederim. Gerçekten iyi oynuyor arkadaş. Yani hoş geldin Enes. Yani tutup çekiyorum. Ben mi yanlış yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Yani o pas atacağını gördüm, hissediyorum. Çektim de yani gelmiyor oyuncu ya. Bağlantımdan mı oluyor bilmiyorum ama şimdi canlı yayında yapıyorum aynı zamanda. Acaba o da mı etkiliyor bilmiyorum şeyi. Neti. Evet, başka yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Eline sağlık hocam. Gayet iyi oynadın. Tebrik ederim. Ben yetersiz kaldım sana karşı. Takeşe'mi almam lazım. Yani bence Takeşi şu an şart gibi Samet. Evet, gelmek isteyen arkadaş Rüzgar Tatar. Dostum, gelebilirsin istersen. Düşüreyim hatta, bilmiyorum şeyi, sıralamayı şeyi de düşürebilirim istersen. Bondumu düşüreyim. Nasıl yapayım? Senin şeyini denk getirebilirim istersen. Bursalı değilim ama Bursa'da oturuyorum. Bak, 80'e düşürdüm bondu. Denk geldi mi geliyor. Ya üstünlük derken hocam şöyle şey olarak oyun şeyin daha iyi. Yani daha zekice oynuyorsun. Manuel'in falan da iyiydi. Yani mesela ben orada şeyle Stygian'la şeyi eşleştirirken sen defansını öne çektin. Mesela ben forvetlerim hep offside'da kaldı. Bir de ortadan ilerlerken güzel şey yapıyorsun. Hemen o evade'i güzel kullanıyorsun. Yani sonuçta oyun becerisinde üstün olunabilir. Yani şey değil. Yani bu insanlık anlamında üstünlükten bahsetmiyorum. Hani onu Allah bilir de herkesin şeyini de. Oyun becerisi olarak benden daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Şimdi rakibimi görünce az çok tanıyorum yani. Hani yani bu şeylerde çok hani kibir yapmayı çok şey görmüyorum arkadaşlar. Hani az çok izleyenler şey yapmıştır. Beni izleyenler biliyordur yani. Hani birisi iyiyse tebrik edeceksin arkadaş. Yani hani şey değil. Bile bükemedin bile öpmüyorsan da tebrik edeceksin arkadaş. Yani hani şeye gerek yok. Ağır geliyor insana. Yenilmek kolay bir şey değil. Zor geliyor ama yani ne bileyim arkadaşlar, onu yaptığınızda da kendi seviyenizi gösterirsiniz. Olgunluk seviyenizi yani. Evet, dostum, şey gelmiyor musun? Nerede? Rüzgar Tatar. Evet, sanırsam gelen yok gibi. Furkan, gelmek istiyorsan gelebilirsin dostum. Millet oyun görsün. Vallahi yenen yeniyor Ali hocam. Gel bir yapalım maç. Yenip yenmeyeceğim bir şey yap. Belki yeneceğim beni yani. Amacımız zevk almak. Bak burada şimdi iki bir şey, ben bu yayınları açarken biraz da şöyle diyeyim, hani bir vazifem değil ama bir yetenek avcılığı gibi bir şey var. Ben mesela Olcay hocamın iyi oynadığını görmüş olduk. Yani bu komünitede böyle iyi oynayan insanların da şey yapıyor. Mesela ileride şey olursa,
Olur olur, gel Furkan. O millet oyun görsün. Yani şey yapsın, dediğim gibi güzel oyun oynayanların hani örneğini görsünler ya şey olarak. Az önceki maçta eveydi. Yani doğru kullanımda da güzel örnekler gördük şey olarak. Biraz da benim manueldeki şeyim, yetersizliğim. Yani onu belki daha iyi manuel yapan birisi şey yapabilirdi. Atakları savuşturabilirdi belki. Bu sefer defans yapmayacağım. Normal oynayalım. Matchup'ları da çok iyi bildi şey Olcay. Yani hiç şey yapamadım, oyun kuramadım. Son bir atak dışında. Orada da zaten bana da RNG olmuştu kalecide. Oradaki RNG'de ödeştik gibi bir şey oldu yani. Ha şey ya, Bond'u şey için düşürmüştüm Furkan. Güçsüz takımda gelecek bir arkadaş vardı, ondan düşürdüm. Sıkıntı olur mu? Şey yapabilirim, istersen geri alalım. Valla Furkan güzel paslaşıyor, atabilir. Bak Puyol da var. Puyol da görmüş oluruz hem bu şeyle, vesileyle. Evet bak, follow nasıl çalışıyor oradan, ta uzaktan şey oldu. Bak hepsi offside'da şu an. Görüyor musun? Furkan yaptı mesela. Offside tuzağı arkadaşlar bu. İlerledim şey oldu. Yani bunu mesela yapabilirseniz güzel bir şey atak şekli. Evet, şey Furkan'ın kullandığı gayet iyi bir örnek arkadaşlar. Bakın gene offside oldu. Yani maşallah Furkan, bu işi şey yapmışsın sanki, daha önce uygulamıyordun sen bu offside tuzağını. Şu an ben bir de ileride kalmış benim şey. Oo, nasıl geçti o pas oradan ya? Şey takılmadan. Çok iyi ya. Evet, o ortadan çok kaçırıyorum arkadaşlar ya. Bir de Rainbow kritik attı. Kurtarma ihtimali düşük. Ama arayıncı oldu. Furkan şu an dünya üçüncüsü arkadaşlar şeyde, rank sıralamasında. Bloğun var mı? Yok. Yüksek intercept'i de çalıştırmadım ama geçecek mi acaba? Allah'tan geçmedi. Üst intercept'i seçmedim bir de. Evet, iki atakta çok iyi savuşturdu. Bir şey yapamadım karşısında. Offside'e düştük durduk.
Yani bunu üst düzey oynayanların çoğu yapıyor arkadaşlar offside tuzağını. Oyuncuyu öne çıkartıyor. Seni orta alana sıkıştırıyor. Matchup'a zorluyor yani. Oo, çok iyi ya. Ortaya odaklandık. Kanatta kaldık. Şu an sıkıntı oldu hakikaten. Stat olarak yüksek görüyorum ama yani bilemiyorum. İyi edebilir arkadaşlar. Çünkü ilk gol RNG'den çıkmıştı. Evet. Adalet oldu yani. İlk şutta zaten gol olması lazımdı. RNG oldu. Ya var ya, çok iyi kullanıyorsun ha. Furkan, hiç şey yapamadık ha. Hep offside'e düşüyoruz. Orada geri çekmek lazım. Ben de düşmedim diye şey yaptım da. Burada teklime çaba da çağırmadı. Of. Ama havada yakalasaydı sıkıntıydı. Evet, matchup'ı da bilemedik. Tuzağa işte düşmek, bilmiyorum. Can, benim halimi anlamak için benim maç yaptığım adamla maç yapmalısın. O kadar hızlı top çeviriyor ki nereye defans yapacağımı bilmiyorum yani. Ortayı savunayım diyorum. Kanattan giriyor, arka tarafa top düşüyor. Yani eline sağlık Furkan. Evet, bu offside tuzağını kullanabilirsen iyi olur. Sana avantaj katar yani. Ama daha önce kullanmıyordum bunu. İlk defa karşılaştım şu an. Sen herhalde bunu daha şey yapmaya, etkin kullanmaya başladın herhalde. Evet, gelmek isteyen varsa arkadaşlar şey yapayım, yoksa yayını kapatacağım. Valla Puyol'u deneyemedik çünkü offside'e düştük devamlı. Ya onu doğru zamanda yapmak lazım. İşte ben düşün, şeyde kalmış. Ona bile bakmıyorum yani oynarken. Forvet'te kalmış, yani ofansta kalmış atak şeyi. Ortaya bile çekmeyi unutmuşum oynarken. Olur bakalım Ahmet. Öyle değildi, pardon. Çok hızlı top çevirenlerde arkadaşlar hani atağın nereden yürüyeceğini sezmek lazım. Yani onun için de bütün şeyde iyi basmak gerek. İşte evet, oyuncular çok şeyi bozuyor arkadaşlar. Yani top geçiyor ya, geçtiği anda şey kalıyorsun. Nereye savunacağını kestiremiyorsun. Top bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Yani iyice defansa kapanabilirdim. Hani Furkan'a karşı biraz öyle mücadele verebiliyorum. Ama öyle olunca da hiç atak yapamıyorum. Hani öyle şeyde kalıyorum. Topu kaptığım anda bütün elemanlarım orta sahada. Maksimum. Yani bunu hem defansı yapıp hem şey yapabilmek lazım. İşte biraz el çabukluğu da gerekiyor bunda.
Tek 3. Evet, gayet iyi. Yani ben Michael'ı şeyde oynatırdım, ortada oynatırdım dostum. Yani şeyde follow olduğu için özellikle çift taraflı çalışır. Onun dışında diyecek bir şey yok. Takımın gayet güzel. Bond'un da iyi. Evet işte şey yani bir önceki Olcay'la maçında da öyle oldu. Yani yakın görünüyor defans. Bakıyorum arkadaş yani nasıl yetişmiyor bu defans diyorum. Demek ki işte yayından dolayı gecikiyor herhalde benim şeyim. O arada sen ileri almış bile oluyorsun yani oyuncuyu, belki de orada şey oluyor. Hmm. Yani ortaya alırsan bence daha mantıklı gibi. Onun dışında diyecek bir şey yok. Güzel takımın. Japon'un da var maşallah. Burada eksiksiz böyle Latin var mı? Ha, Latin de var. Evet, takım maşallah. Bütün takımlar eksiksiz. Kulüp de var. İyi maşallah Ahmet. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Ya da maç yapmak isteyen varsa yapabiliriz. Uğur hocam hala yok herhalde. O takımına bakacaktım. Ona göre konuşacaktım. Bu kadar takım kurduktan sonra DB kalmaması çok normal Ahmet. Yani ben de şu an mesela takım kurulu. Ama şey yani. Ya Puyol özellikle defanstan paslaşanlar için herhalde daha işlevsel bir şey. Valla ne bileyim işte Ahmet hocamla öyle anlaşmamıştık. Sağlık olsun şey olarak. O Latin soran Can, burada mısın dostum Can? Can da galiba değil mi şey Latin'i soran? Öyle Latin'de mesela şöyle de oynayabilirsin. Şu da olabilir. Latin takımını sormuştun herhalde dostum. Bende Merillo yok. Yani şu haliyle oynuyorum. Hani mesela şey de yapmak istersen 3-2-3-2 yapmak istersen de ona uygun takım. Mesela 3-2 olursa bunu da alabilirsin kadroya. Çünkü bunun defansı da fena değil. Burada 3 oyuncu da evet. Hani dördüncü evet yapmak istersen şu Natu'yu alabilirsin oyuna. Ama bu oyuncu kanatta şey olması iyi olur. Chancemaker, bu oyuncuda şey yok. Evet yok. Oyuncuları bayıltır pas attığında. O yönden hani iş yapabilir Latin metasında. Çok yüksek değil statları. Golcü falan değil. Yani matchup'a girerse de yeterli olacağını düşünmüyorum. Ama skill kitliyor. O yönden şey. Ya da şöyle yapabilirsin mesela. Yani ikisini yer değiştirebilirsin. Yani Diaz daha elverişli. Ben de şimdi şu pasif açılmış, bu pasif olmasaydı daha iyi oluyor. Yani duruma göre kaldırabiliyorsun topu. Hem de inspire'ı kaybetmiyorsun kaldırdığın anda. Evet, Merillo da güzel olurdu gerçekten de işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şey oluyor. Kulüp takımı da böyle. Ekstra bir oyuncu katılmadı. Hani attık gelmedi. Santana Natu şart değil bana sorarsan. Hani kırmızı gün oynayacaksan gerekiyor bir tanesi en azından. Bak ben mesela bu şu yani şöyle diyeyim hani şu kadroyla karışık günde çıkabilirsin, belki iş yapar. Bunu iyi oynatanlar gayet şey. Kulüp için diyorsun Furkan. Kulüp için olursa buraya olur dediğin gibi.
Evet, aynen öyle. Yani defanstan top çıkarırken gayet iyi olur. Onların düz pasları daha rahat geçer şeyden, forvetlerin üzerinden. Evet arkadaşlar, soru yok sanırsam. Yarın malum mesai var. Dediğim gibi ben oyuncuların performansına dair yani videolara bakacağım. Ona göre dediğim gibi belki ilk verdiğimiz bilgilerden hatalı olanlar olabilir. Düzeltiriz. Victorino Hino'suz oynatılır mı? Oynatılır. Şu yok. Hayır. Pardon. Tam tersi. Hino oynatılır ama Victorino yani şöyle buff için ancak oynatılır. Can. Ama Hino bence şart. Çünkü tek Diaz'la oyun kurarsan sıkıntı yaşarsın yani. Yani Victorino biraz buff olarak şey yapılabilir. Defansif statları da fena değil. Hani iş yapıyor. Ama çok aman aman bir oyuncu değil, öyle söyleyeyim. Hani onun yerine evetli bir oyuncuyu kurarsan daha da iyi olur pasör olarak. Çünkü ofans olarak aldı bir rework ama çok fazla iyi düzeyde değil, onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi performanslara bakacağım, maç içi performanslarına oyuncuların. Videoları izlerim. Yayınlanan diğer YouTube kanallarındaki videolara bakmaya çalışacağım. Bir sonraki yayında hani oyun içi performansı konusunda da bir fikir edinmiş oluruz aşağı yukarı. Bir de zaten hafta sonu Dünya Kupası eşleşmeleri var. O yarı final eşleşmeleri. Muhtemelen o takımlarda da görebiliriz arkadaşlar bu oyuncuları. Bizzat orada test etme imkanımız olabilir. Evet, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler dilerim.